Merhaba, Uyku Tarihi kanalına hoş geldin. Bugün seni Orta Çağ kışında at arabasıyla seyahat etmenin gerçekçi ve zorlu dünyasına götürüyorum. Kulaktan kulağa yayılan o gösterişli krallık hikayelerini bir kenara bırakıp, donan yollardan tehlikeli haydut pusularına, hantal bürokrasiden hanlardaki zorunlu ortak yatak düzenine kadar işin tüm lojistik gerçeklerini konuşacağız. Amacımız, geçmişin bu ağır temposunu incelerken zihnimizi sakinleştirmek ve seni rahat bir uykuya hazırlamak. Ama başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer bu tür içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenmen ve desteklemen benim için çok değerli. Ayrıca hangi şehirden ve saat kaçta izlediğini de yorumlara yaz lütfen. Gerçekten merak ediyorum. Kimler bu videoyu hangi saatte izliyor? Şimdi ışıklarını kapat ve en rahat pozisyonunu al. Hazırsan bu huzurlu yolculuğa başlayalım. Orta Çağ dünyasında seyahat etmek sadece bir arabaya binip yola çıkmaktan çok daha karmaşıktı. Bugün istediğiniz yere pasaportunuzla kolayca gidebilirsiniz ancak o dönemde sınırlar feodal lordların keyfi kararlarıyla belirleniyordu. Toprağa bağlı köylülerin zaten kendi köylerinden dışarıya seyahat etme özgürlüğü yasal olarak bulunmuyordu. Özgür bir tüccar veya bir asilzade olsanız bile canınız istediği an yola çıkamazdınız. Seyahate karar verdiğiniz an aylar sürecek bir bürokratik sürecin de fitilini ateşlemiş olurdunuz. Gitmek istediğiniz rota üzerindeki her feodal bey sizin kim olduğunuzu ve ne amaçla seyahat ettiğinizi bilmek isterdi. Bu durum yerel otoritelerin yabancılara karşı duyduğu derin ve kronik güvensizlikten kaynaklanıyordu. İlk iş olarak kendi toprağınızın bağlı olduğu Lord'un yazı işleri dairesine gitmeniz gerekirdi. Burası genellikle loş, rutubetli ve bolca mürekkep kokan küçük bir taş odadan ibaretti. Dönemin en büyük lükslerinden biri olan kaliteli parşömen kağıdı son derece pahalı bir malzemeydi. Scribe adı verilen katip kas tüyünü mürekkebe batırarak sizin için bir güvenlik belgesi hazırlardı. Bu resmi belgeye güvenli geçiş belgesi adı verilirdi. Katibin okuma yazma bilmesi onu bölgedeki en ayrıcalıklı ve gururlu insanlardan biri yapıyordu. Lord'un keyfinin yerinde olmasını ve av partilerinden dönmesini beklemek bazen haftalarınızı alabilirdi. Bürokrasinin yavaşlığı Orta Çağ dünyasında da insanların sabrını sınayan en büyük unsurlardan biriydi. Lord'un o sırada canının sıkkın olması tüm seyahat planlarınızın iptal edilmesi anlamına gelebilirdi. Hazırlanan bu belgenin altına Lord'un mühür basması, seyahatinizin geleceği için hayati önem taşıyordu. Mühürleme işlemi için renkli bal mumu eritilir ve Lord'un yüzüğü veya özel damgası bu muma bastırılırdı. Kış aylarında donan bal mumu kırılgan hale geldiği için bu belgeyi korumak ayrı bir dertti. Eğer yoldaki bir muhafız noktasında mührünüzün kırıldığını fark ederlerse, kendinizi casuslukla suçlanırken bulabilirdiniz. Kimliğinizi kanıtlayan tek şey bir parça donmuş bal mumu olduğu için onu canınız gibi korumanız gerekirdi. Belgenin üzerindeki yazıların doğruluğu, okuma yazma bilmeyen sınır muhafızları için zaten hiçbir şey ifade etmiyordu. Muhafızlar sadece parlak bal mumuna ve üzerindeki aslan veya kartal figürlerine bakarak geçişinize izin verirlerdi. Mührü etkileyici bulan bir muhafızın önünde eğilmesi, dönemin olağan bürokratik manzaralarından biriydi. Seyahat izinleri sadece kimlik tespiti için değil, aynı zamanda mali denetim için de kullanılıyordu. Şehir devletleri ve feodal beylikler, sınırlarından geçen her yabancıdan farklı isimler altında vergiler talep ederdi. Abzugsgeld olarak bilinen ayrılış vergisi, kendi kasabanızdan çıkarken ödemeniz gereken ilk mali yükümlülüktü. Bu vergiyi ödemeden kasaba kapılarından dışarı adım atmanız yasal olarak kesinlikle mümkün değildi. Yanınızda taşıdığınız ticari malların listesi de bu izin belgesine tek tek kaydedilmek zorundaydı. Beyan edilmemiş tek bir çuval buğday veya bir rulo kumaş tüm mal varlığınızın müsaade edilmesiyle sonuçlanabilirdi. Dönemin mali sistemleri, kaçakçılığı önlemek adına seyahat belgelerini çok sıkı bir şekilde denetlerdi. Vergi memurları, kışın soğuğunda bile paralarınızı sayarken oldukça sıcakkanlı davranabilirlerdi. Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra bile macera bitmez. Sadece yeni bir aşamaya geçerdi. Gideceğiniz rota üzerindeki diğer lordların da bu belgeyi tanıyıp tanımayacağı tamamen bir kumar konusuydu.
İki komşu lordun arası bozuksa, birinin verdiği izin belgesi diğerinin topraklarında doğrudan tutuklanma sebebi olabilirdi. Bu yüzden seyahat edecek kişiler yola çıkmadan önce siyasi ittifakları da yakından takip etmek zorundaydı. Dönemin habercilik ağları çok yavaş olduğu için yolda bir savaşın başladığını ancak orduyla karşılaşınca öğrenirdiniz. Kilisenin hacılar için sağladığı özel muafiyet belgeleri iyi ise bazen bu bürokratik engelleri aşmanın en kolay yoluydu. Tabii bunun için gerçekten dindar bir amaca hizmet ettiğinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Tüm bu riskleri göze alıp izinlerinizi cebinize koyduğunuzda artık yolculuğun teknik kısmına odaklanabilirdiniz. Orta Çağ dünyasında seyahat etmek için seçeceğiniz araç, bugünkü konforlu ulaşım vasıtalarıyla hiçbir benzerlik taşımıyordu. Gözünüzün önüne şatafatlı, yaylı ve süslü saray arabaları kesinlikle gelmemelidir. Bahsettiğimiz araç temel olarak 4 tekerlek üzerine oturtulmuş devasa bir ahşap kutudan ibaretti. Bu araçların yapımında marangozlar genellikle dayanıklılığı sebebiyle meşe, esnekliği sebebiyle de diş budak ağacını tercih ederlerdi. Tekerlek göbekleri içinse aşınmaya karşı en dirençli ağaç olan kara ağaç kullanılırdı. Ağacın doğru mevsimde kesilmesi ve yıllarca kurutulması aracın ömrünü doğrudan belirleyen unsurlar arasındaydı. Yaş ahşaptan yapılan bir araba, kışın soğuk ve kuru havasında hızla çatlayıp kullanılmaz hale gelirdi. Bu teknolojik yetersizlik nedeniyle her yolculuk aslında mühendislik hatalarıyla dolu bir kumar oynamaya benzerdi. Dönemin arabaları, rüzgardan koruyan cam pencerelere veya sarsıntıyı azaltan amortisörlere kesinlikle sahip değildi. Aracın en kritik ve aynı zamanda en zayıf noktası tekerlekleriydi. Ahşap tekerleklerin etrafı, aşınmayı önlemek amacıyla demir plakalarla kaplanırdı. Bu demir parçalarına tarihsel kaynaklarda strake adı verilirdi ve ahşaba kalın çivilerle çakılırdı. Tam bir çember halinde tek parça demir üretmek dönemin metalürji teknolojisi için oldukça zordu. Bu yüzden tekerleklerin etrafı parça parça demirlerle zırhlandırılırdı. Bu tasarım, araba hareket ettikçe donmuş yollarda korkunç bir gürültü çıkarılmasına neden olurdu. Çıkan bu mekanik sesler birkaç kilometre sonra baş ağrısı çekmeniz için fazlasıyla yeterli. Kış aylarında donan çamurlar taşa dönüştüğü için de demir plakalar sürekli olarak yerinden oynardı. Yerinden çıkan her çivi, tekerleğin tamamen dağılması riskini beraberinde getirirdi. Muhtemelen yolculuğunuzun büyük bölümünde arabanın kırılma sesini dinlemekten başka yapacak bir işiniz olmazdı. Aks sistemleri de dönemin teknolojik sınırlarını açıkça gösteren bir diğer yapısal unsurdu. 4 tekerlekli arabaların ön aksı her zaman tam bir dönüş kabiliyetine sahip olmazdı. Ön tekerleklerin sağa ve sola rahatça dönebilmesi ancak geç Orta Çağ döneminde yaygınlaşan bir mekanizmaydı. Bu durum dar kış yollarında keskin dönüşler yapmayı neredeyse imkansız hale getiriyordu. Arabayı döndürmek için geniş bir alana ihtiyaç duyulur veya hayvanlar zorlanarak araba sürüklenirdi. Sürtünmeyi azaltmak için aksların düzenli olarak yağlanması hayati bir zorunluluktu. Yağlama işleminde genellikle hayvansal yağlar veya ağaç reçinesinden elde edilen katran kullanılırdı. Bu ilkel yağlar tekerlek döndükçe ısınır ve çevreye oldukça ağır, rahatsız edici bir koku yayardı. Soğuk havada donan bu yağlar sabahları yolculuğa başlamadan önce aksların ateşle ısıtılmasını gerektirirdi. Yani yolculuğa başlamak için önce arabanızın altını ısıtmak gibi garip ritüelleriniz olurdu. Yolcu kabini olarak adlandırılan kısım konfordan tamamen uzak bir yapıya sahipti. Sıradan yük arabalarında yolcular doğrudan ahşap tabanın üzerine serilen samanların üstünde otururlardı. Daha lüks sayılan arabalarda ise kabin kalın deri kayışlarla şasiye asılı şekilde tasarlanırdı. Bu askı sistemi sarsıntıyı bir nebze azaltsa da arabanın sürekli olarak beşik gibi sallanmasına yol açardı. Yolcuların bu sallantı nedeniyle deniz tutmasına benzer bir mide bulantısı yaşaması son derece doğaldı. Yol boyunca karşılaşılan her taş ve çukur doğrudan omurganızda hissedilen sert darbelere dönüşürdü. Bu yolculuktan sağ salim çıkan birinin ertesi gün her yerinin ağrıması kaçınılmaz bir gerçekti. Modern anlamda koltuk arkası cepler veya bagaj bölmeleri olmadığı için tüm eşyalarınız ayaklarınızın altında dururdu. Eşyalarınızın üzerine basarak oturmak dönemin en doğal yolculuk standartlarından biri olarak kabul edilirdi.
Kış mevsiminin getirdiği aşırı soğuklar bu ilkel araç teknolojisi üzerinde yıkıcı etkilere sahipti. Düşük sıcaklıklar hem ahşabın hem de demir aksamın kırılganlığını ciddi oranda arttırırdı. Özellikle sertleşen metal çiviler donmuş bir taşa çarpıldığında anında ortadan ikiye bölünebilirdi. Bu yüzden her arabanın arkasında mutlaka yedek akslar, vidalar, çiviler ve bir tamir çantası bulunurdu. Yolculuk sırasında bir tekerleğin kırılması, ıssız bir ormanın ortasında saatlerce mahsur kalmak anlamına geliyordu. Marangozluk becerisi olmayan bir seyyahın, kış şartlarında bu arabayı tek başına tamir etmesi imkansızdı. Bu durum Orta Çağ'da tekerlek tamirciliğini yolların en kazançlı ve aranan mesleklerinden biri haline getirmişti. Yol kenarlarındaki küçük köylerde kurulu demirci atölyeleri, servetlerini tamamen bu arızalı arabalara borçluydu. Muhtemelen bir demirci yolda kalan çaresiz bir tüccarı gördüğünde günün en mutlu insanı oluyordu. İki tekerlekli küçük arabalarla dört tekerlekli büyük vagonlar arasında da ciddi farklar vardı. İki tekerlekli arabalar daha hızlı hareket edebilirken devrilme riskleri kış yollarında oldukça yüksekti. Dört tekerlekli vagonlar ise daha güvenliydi. Ancak ağırlıkları nedeniyle çamura saplanmaya çok daha müsaitti. Dönemin en lüks araçları olan Whirlicott isimli üstü kapalı arabalar sadece kraliyet ailesi üyeleri tarafından kullanılırdı. Bu araçların üstü kalın kumaşlar veya derilerle kapatılarak iç kısmın rüzgar alması engellenmeye çalışılırdı. Ancak bu kapalı yapı içerideki soğuk havayı hapsettiği için sığınak hissi vermekten oldukça uzaktı. Üstelik kapalı alanda biriken nem, yolcuların kıyafetlerinin ıslanmasına ve daha çok üşümelerine neden olurdu. Statünüz ne kadar yüksek olursa olsun, dönemin teknolojisi size eşit derecede zahmetli bir yolculuk sunardı. Padişah veya kral olmanız, bel ağrısı çekmeyeceğiniz anlamına kesinlikle gelmiyordu. Araba teknolojisinin zayıflığı, kış aylarında seyahat hızını da dramatik bir şekilde düşürüyordu. Ağır ahşap gövde ve demir tekerlekler, çamurlu zeminlere uyguladığı basınç nedeniyle sürekli toprağa gömülürdü. Araçların ağırlığı bazen tonları bulduğu için onları hareket ettirmek tam bir mühendislik ve kas gücü savaşına dönüşürdü. Ahşap tekerleklerin dönme direnci yüksek olduğundan çekici hayvanların sarf ettiği enerji de katlanarak artardı. Arabanın mekanik parçaları arasındaki aşırı sürtünme, parçaların ömrünü hızla tüketirdi. Bu yüzden her mola yerinde tekerlek göbeklerinin kontrol edilmesi ve gevşeyen çivilerin sıkılanması rutin bir işlemdi. Yolculuk sadece oturup manzara izlediğiniz bir eylem değil, sürekli aracın dökülen parçalarını topladığınız bir mesaiydi. Dönemin teknik yetersizlikleri, insanlara sabırlı olmayı ve her an yolda kalmaya hazırlıklı yaşamayı zorunlu kılıyordu. Orta Çağ akışında bir arabayı hareket ettirmek için mekanik bir motor gücünüz olmadığından, tüm kaderiniz önünüze bağladığınız hayvanların biyolojik kapasitesine kalıyordu. Bu noktada seyahat edecek kişilerin önünde iki temel seçenek bulunuyordu: öküzler veya atlar. Öküzler doğaları gereği son derece sabırlı, güçlü ve çamurlu zeminlerde dengeli hareket eden hayvanlardı. Ancak yük arabası çeken bir öküzün hızı saatte yaklaşık 2 veya 3 kilometreyi kesinlikle geçmezdi. Bu hız, yolculuğun adeta bir ömür boyu süreceği hissini uyandırarak insanın sabrını sonuna kadar zorlardı. Atlarsa öküze kıyasla çok daha hızlıydı. Fakat kış şartlarında bakımları tam bir lojistik kabusa dönüşüyordu. Orta Çağ dünyasında kaliteli bir ata sahip olmak ve onu kış boyunca beslemek, günümüzde lüks bir spor arabaya sahip olmakla eşdeğer bir maliyet yaratıyordu. Köylüler genellikle ekonomik nedenlerle öküzleri tercih ederken, zengin tüccarlar ve asilzadeler zaman kazanmak adına atları seçerdi. Öküzlerin dünyaya karşı geliştirdiği o sakin ve felsefi tavır, kışın dolmuş yollarında acelesi olan bir sahibinin sinir sistemini ciddi şekilde test edebilirdi. Hayvanların arabaya nasıl bağlandığı, seyahat verimliliğini doğrudan etkileyen en önemli teknolojik unsur olarak karşımıza çıkıyordu. 9. yüzyıla kadar kullanılan eski tip boyunduruklar, atların nefes borusuna baskı yaparak güçlerini yarı yarıya düşürüyordu. Ancak Orta Çağ'ın ortalarında Avrupa'da yaygınlaşan sert omuz boyunduruğu, yani modern at tasması bu durumu tamamen değiştirdi. Bu yeni tasma sayesinde çekilen yük atın nefes borusuna değil doğrudan omuz kemiklerine biniyordu.
Tarihsel kayıtlara göre bu teknolojik buluş bir atın çekiş gücünü tam 4 kat arttırarak taşımacılıkta bir devrim yaratmıştı. Yine de kış aylarında bu ağır deri tasmalar donar, sertleşir ve hayvanların hassas derisini tahriş ederek yaralardı. Yaralanan bir hayvanla yola devam etmek ise yolculuğun tamamen durması anlamına gelirdi. Bu yüzden sürücüler sabahları tasmaları yumuşatmak için elleriyle dakikalarca ovalamak ve bazen de hafifçe ısıtmak zorunda kalırlardı. Hayvanın konforu aslında yolculuğun sorunsuz ilerlemesinin tek gizli anahtarıydı. Kış şartlarında yolların buz tutması, nallama teknolojisini hayati bir savunma mekanizması haline getiriyordu. Normal yaz nalları, pürüzsüz yüzeyleri nedeniyle buzlu zeminlerde hayvanların sürekli kayıp düşmesine neden olurdu. Ağır bir yükün altında kayan bir atın bacağını kırması, o dönemde hayvanın hayatının anında sonu demekti. Bu büyük tehlikeyi önlemek için Orta Çağ demircileri kış nalı veya buz çivisi denilen özel bir yöntem geliştirmişlerdi. Bu nalların altına buza saplanması için sivri demir çıkıntılar veya mahmuzlar eklenirdi. Bu çıkıntılar sayesinde hayvanlar donmuş nehir yataklarında ve buzlu yollarda bile kaymadan güvenle yürüyebilirlerdi. Ancak bu sivri çiviler asfalt olmayan taşlı yollarda hızla körelir veya yerinden çıkardı. Her sabah yola çıkmadan önce atların nallarını tek tek kontrol etmek sürücünün en önemli rutin göreviydi. Eğer şanssızsanız ve bir nal ıssız bir ormanda düştüyse, yedek nalı çekiçle kendiniz çakmak zorunda kalırdınız. Tırnağa yanlış çakılan tek bir çivi, hayvanın topallamasına ve sizi yolun ortasında çaresizce bırakmasına fazlasıyla yetiyordu. Hayvanların kışın beslenmesi, seyahatin bütçesini ve hızını belirleyen en büyük maliyet kalemlerinden biriydi. Bir at veya öküz, yaz mevsiminde yol kenarındaki otları yiyerek beslenebilirdi. Ancak kışın doğada taze ot bulmak imkansızdı. Bu durum arabanın arkasında hayvanlar için tonlarca kuru saman ve yulaf taşınmasını zorunlu kılıyordu. Yulaf dönemin en değerli tahıllarından biriydi ve hayvanların enerjisini yüksek tutmak için kış seyahatlerinde şarttı. Taşınan yem miktarı arttıkça arabanın kendi ağırlığı da artıyor ve yolculuk doğal olarak daha da yavaşlıyordu. Su ihtiyacı ise kışın ayrı bir lojistik sorun olarak sürücülerin karşısına çıkıyordu. Yol kenarındaki yalaklar ve küçük akarsular donduğu için hayvanların su içmesi neredeyse imkansız hale gelirdi. Sürücüler yanlarında taşıdıkları baltalarla nehirlerdeki kalın buzları kırarak hayvanlara su içirmeye çalışırlardı. Donmuş su içen hassas atların mide rahatsızlıkları yaşaması ve hastalanması son derece yaygın bir durumdu. Hayvanların dehidrasyona uğraması, güçten düşmelerine ve yolun ortasında yığılmalarına neden olan sessiz bir tehlikeydi. Kış yollarındaki keskin ve donmuş çamur parçaları hayvanların bacakları için çok büyük bir tehdit oluşturuyordu. Kuruyarak adeta taşa dönüşen bu sert çamurlar atların bilek kısımlarında derin ve kanamalı kesikler açabilirdi. Bu kesikler dönemin hijyen standartlarından uzak şartlarında hızla enfeksiyon kapar ve tedavisi imkansız hastalıklara dönüşürdü. Sürücüler hayvanların bacaklarını bu keskin zeminlerden korumak için bazen kalın kumaşlar veya eski deriler sararak ilkel tozluklar yaparlardı. Ancak bu kumaşlar da kısa sürede yoldaki suyla ıslanır, donar ve yarayı iyileştirmek yerine daha da kötüleştirirdi. Bir hayvanın yorulduğunu ve tükendiğini anlamak tamamen sürücünün tecrübesine ve dikkatine bağlı bir durumdu. Ağzından aşırı köpükler çıkan veya kulaklarını tamamen geriye yatıran bir at, fiziksel kapasitesinin sonuna geldiğini açıkça gösterirdi. Orta Çağ'da hayvan hakları gibi modern kavramlar bulunmuyordu, ancak sürücüler hayvanlarına adeta gözü gibi bakmak zorundaydı. Bu sevgi merhametten ziyade tamamen ekonomik kaygılardan ve ıssız yollarda donarak ölme korkusundan kaynaklanıyordu. Çünkü ölen bir yük hayvanı o dönemde bir tüccarın tüm sermayesini kaybetmesi ve iflas etmesiyle eşdeğer bir felaketti. Dönemin veterinerlik bilimi, büyük ölçüde batıl inançlar ve ilkel bitkisel karışımlardan oluşan tuhaf bir yapıya sahipti. Ağır yük altında kası zedelenen veya soğuktan hastalanan bir hayvan olduğunda seyahat durur ve dönemin nalbant hekimleri çağrılırdı. En yaygın tedavi yöntemlerinden biri
hayvandan kan alarak vücudundaki kötü sıvıları temizlemekti. Bu tıbbi müdahale zaten halsiz düşmüş olan hayvanı daha da zayıflatmaktan başka bir işe yaramazdı. Açık yaralara genellikle mikropları öldürmesi amacıyla kızgın demir basılır veya eritilmiş sıcak zift sürülerek yaranın hava alması engellenirdi. Bazen de şifalı olduğuna inanılan tılsımlı sözler yazılı küçük parşömen kağıtları iyileşmesi umuduyla hayvanın boynuna asılırdı. Bu duaların ve tılsımların atın yüksek ateşini düşürmede ne kadar başarılı olduğu elbette büyük bir tarihsel muammadır. Yine de insanlar ellerindeki kısıtlı imkanlarla bu değerli canlıları hayatta tutmak için her yolu denerlerdi. Eğer bir at hastalanırsa, tüm seyahat grubu en yakın köyde günlerce zorunlu olarak konaklamak zorunda kalabilirdi. Zaman kavramının bu kadar esnek ve belirsiz olduğu bir çağda, dakik planlar yaparak yaşamak imkansız bir lükstü. Yolculuk sırasında kullanılan hayvanların cinsi ve genel bakımı, sahibinin toplumdaki sosyal statüsünü de çevreye açıkça ilan ederdi. Büyük, heybetli, iyi beslenmiş ve tüyleri parlayan yük atları sadece kraliyet habercilerinde veya çok zengin manastırların arabalarında bulunurdu. Sıradan küçük tüccarlarsa genellikle yaşlı, zayıf ve ömrünün son demlerini yaşayan katırlarla veya eşeklerle yola çıkardı. Katırlar atlar kadar hızlı olmasalar da kış soğuğuna, açlığa ve susuzluğa karşı çok daha dayanıklı canlılardı. İnatçılıklarıyla ünlü olan bu hayvanlar, canları istemediğinde donmuş bir yolun tam ortasında saatlerce hareketsiz bekleyebilirlerdi. Sürücünün katırı yeniden hareket ettirmek için döktüğü diller ve sunduğu rüşvet niteliğindeki yulaflar, yolculuğun yorucu sahnelerindendi. Sonuç olarak Orta Çağ kışında araba yolculuğu yapmak, aslında önünüzdeki hayvanların sağlığı ve keyfiyle doğrudan bağlantılıydı. Onlar yürüdüğü sürece hayattaydınız. Durdukları ansa kışın acımasız gerçekliğiyle baş başaydınız. Orta Çağ'da seyahat izninizi alıp arabanızı hazırladıktan sonra karşılaşacağınız en büyük fiziksel gerçeklik modern anlamda bir yol ağının var olmamasıydı. Avrupa coğrafyası Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından yüzlerce yıl boyunca sahipsiz kalmış ve düzenli yol bakımı geleneğini tamamen kaybetmişti. Seyahat edeceğiniz rotalar temel olarak ikiye ayrılıyordu. Antik dönemden kalan eski Roma yolları ve köylülerin yüzyıllar içinde çiğneyerek oluşturduğu toprak patikalar. Roma yolları, çok katmanlı taş temelleri, drenaj kanalları ve dış bükey yüzeyleri sayesinde kış aylarında bile nispeten yürünebilir durumdaydı. Ancak bu yolların üzerinden geçen yüzyıllar, yerel halkın bu kaliteli taşları sökerek kendi evlerini, kiliselerini veya ahırlarını inşa etmesine neden olmuştu. Sonuç olarak bir zamanlar orduların hızla ilerlediği o muazzam mühendislik harikaları, Orta Çağ'a gelindiğinde yer yer derin boşlukların ve devasa çukurların bulunduğu tehlikeli taş patikalara dönüşmüştü. Roma mühendisliğinin kalıntıları üzerinde ilerlemek, arabanızın aksını kırmak için adeta özel olarak tasarlanmış bir engel parkurunda yol almaya benziyordu. Eski Roma yollarının bulunmadığı bölgelerde ise durum çok daha vahim bir hal alıyordu. Kralın yolu olarak adlandırılan ana arterler, hukuki bir statüyü ifade ediyordu. Ancak fiziksel olarak sadece geniş toprak arazilerden ibaretti. Bu yolların sınırları kanunlarla belirlenmişti. Örneğin iki arabanın yan yana geçebileceği veya bir şövalyenin mızrağını yatay tuttuğunda hiçbir çalıya çarpmayacağı genişlikte olmak zorundaydı. Ne var ki bu kural yolun kalitesini değil sadece genişliğini garanti altına alıyordu. Kış yağmurları ve eriyen karlar başladığında bu uçsuz bucaksız toprak alanlar devasa birer çamur deryasına dönüşürdü. Orta Çağ çamuru bugünkü yol kenarlarında gördüğünüz basit ıslak topraklardan çok farklı bir yapıya sahipti. Hayvan dışkıları, çürüyen bitki kalıntıları ve kirli toprak birleşerek araba tekerleklerini adeta bir vantuz gibi içine çeken yapışkan ve yoğun bir macun kıvamını alırdı. Bu çamur o kadar derinleşebilirdi ki bazen arabanın gövdesi doğrudan zemine sürünmeye başlar ve tüm hareket kabiliyetini sıfırlardı. Bu altyapı yetersizliği, kış aylarında seyahat hızını trajikomik seviyelere düşüren en büyük etkendi. Yaz mevsiminde günde ortalama 30 kilometre yol alabilen bir at arabası, kış çamurunda günde ancak 8 veya 10 kilometre ilerleyebiliyordu.
Bu durum yürüyerek giden bir insanın sizin o çok güvendiğiniz atlı arabanızı rahatça geçebileceği anlamına geliyordu. Yolculuk sırasında bir noktada çamura saplanıp kalmak günün en olağan ve kaçınılmaz aktivitesi olarak kabul edilirdi. Sürücülerin ve yolcuların dizlerine kadar gelen soğuk çamurun içine girerek arabayı arkadan itmesi sıradan bir durumdu. Çamurun yarattığı bu muazzam direnç, çekici hayvanların kaslarının birkaç saat içinde tamamen tükenmesine yol açardı. Dönemin seyahat günlüklerinde çamur yüzünden haftalarca aynı köyde mahsur kalan ve dünyanın sonunun geldiğini düşünen tüccarların sitem dolu yazılarına sıkça rastlanır. Doğanın bu katı muhalefeti karşısında modern insanın zamanı yönetme hırsı, Orta Çağ yollarında tamamen anlamını yitiriyordu. Yolların bakımıyla ilgili dönemin hukuki düzenlemeleri de bu sorunu çözmekten oldukça uzaktı. Feodal hukuka göre bir yolun bakımından o yolun geçtiği arazinin bağlı olduğu köy topluluğu sorumluydu. Korve adı verilen zorunlu kamu hizmeti kapsamında köylüler yılda birkaç gün yolları düzeltmek ve çukurları doldurmakla yükümlüydü. Ancak kendi tarlasını sürmek ve kış hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda olan köylüler için yol bakımı tam bir angaryaydı. Köylülerin yol tamir anlayışı, derin çukurlara birkaç çalı çırpı atmak ve üzerini gevşek toprakla kapatmaktan ibretti. Bu ilkel tamiratlar, kışın ilk ciddi yağmurunda akıp gider ve geriye eskisinden daha tehlikeli gizli çamur tuzakları bırakırdı. Kraliyet müfettişleri yolların bozukluğu nedeniyle yerel lordlara veya köy topluluklarına ağır para cezaları keserdi, ancak bu cezalar yolların kalitesini arttırmaya yetmezdi. Herkes vergiyi toplama konusunda son derece istekliyken iş eline kürek alıp yolu düzeltmeye geldiğinde aniden derin bir sessizlik hakim olurdu. Kış mevsiminde nehirlerin ve akarsuların durumu da karayollarını tamamen felç edebilen bir diğer yapısal problemdi. Orta Çağ Avrupa'sında taş köprüler inşa etmek son derece pahalı, zor ve nadir görülen bir mimari başarıydı. Mevcut köprülerin büyük kısmı ise ahşaptı ve kış aylarında nehirlerin debisi yükseldiğinde akıntıya kapılıp kolayca yıkılırdı. Köprü bulunmayan yerlerde seyahat edenler ford adı verilen sığ nehir geçiş noktalarını kullanmak zorundaydı. Yazın diz boyunu geçmeyen bu sığ geçitler, kışın yağan karlar ve yağmurlarla birlikte birer ölüm tuzağı haline gelirdi. Akıntının şiddetlenmesi ve suyun içine gizlenmiş büyük kaya parçaları, arabanın devrilmesine ve tüm yükün suya kapılmasına neden olabilirdi. Sürücüler nehrin kıyısına geldiklerinde suyun çekilmesini beklemek için günlerce, bazen de haftalarca nehir kenarındaki sefil çadırlarda veya ilkel kulübelerde konaklamak zorunda kalırlardı. Kışın azgın sularını geçmeye çalışmak, dönemin seyyahları için tam anlamıyla bir intihar kumarı oynamak demekti. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve çamurun tamamen donduğu günler ise sürücüler için farklı bir kabusun başlangıcıydı. Donan çamur yolların üzerindeki derin tekerlek izlerini adeta taştan oyulmuş raylara dönüştürürdü. Eğer sizin arabanızın tekerlek genişliği, sizden önce o yoldan geçmiş olan ağır yük arabalarının bıraktığı dolmuş izlerle birebir uyuşmuyorsa, yolda ilerlemeniz imkansız hale gelirdi. Tekerlekler bu sertleşmiş kanalların dışına çıktığında, araba sürekli olarak sağa sola savrulur ve ahşap şasi üzerinde korkunç bir gerilim yaratırdı. Donmuş toprak yumuşak çamur gibi esnemediği için yoldaki her küçük çıkıntı tekerleklere sert birer balyoz darbesi gibi vururdu. Bu sarsıntılar yolcuların iç organlarının yer değiştirdiği hissini yaratacak kadar şiddetli olabilirdi. Kış soğuğu yolu sertleştirerek çamurdan kurtarıyordu, ancak bu kez de arabanın mekanik ömrünü saniyeler içinde tüketebilecek sert bir zemin sunuyordu. Sonuç olarak Orta Çağ'da kış yolculuğu yapmak, doğanın ve bakımsızlığın yarattığı bu acımasız coğrafi engellerle sürekli bir savaş vermek anlamına geliyordu. Yol, gitmek istediğiniz yere sizi ulaştıran güvenli bir şerit değil, aşılması gereken en büyük düşmanın kendisiydi. İnsanlar bir şehirden diğerine ulaştıklarında sadece yorucu bir yolculuğu bitirmiş olmazlar, aynı zamanda vahşi doğaya ve dönemin yetersiz altyapısına karşı büyük bir zafer kazanmış sayılır, her anın şükrünü edebilirlerdi. Büyük bir arabada saatlerce oturmak büyük bir fiziksel direnç gerektiriyordu.
Modern dünyada kullandığımız hafif rüzgar geçirmeyen ve ısıyı içeride tutan sentetik kumaşlar henüz icat edilmemişti. İnsanların soğuktan korunmak için sığınabileceği en temel malzeme, doğadan elde edilen doğal yün dokumalardı. Seyahate çıkacak bir kişi, estetik kaygıları bir kenara bırakıp sadece hayatta kalmaya odaklanırdı. Kıyafet seçimi, yolculuğun konforunu değil, doğrudan donma riskini azaltma amacını taşırdı. Hareket kabiliyetini kısıtlayan bu ağır giysiler, seyyahları adeta yürüyen birer kumaş kütlesine dönüştürürdü. Arabaya binerken veya inerken yaşanan hantallık dönemin seyahat gerçeklerinin sıradan bir parçasıydı. Dönemin en yaygın tekstil malzemesi olan yün, işlenme biçimi nedeniyle modern kumaşlardan oldukça farklıydı. Orta Çağ'da yün lifleri kimyasal süreçlerle tamamen temizlenmez ve içerisindeki doğal koyun yağı yani lanolin tabakası kumaşta bırakılırdı. Bu ilkel üretim yöntemi kumaşa oldukça ağır ve keskin bir hayvansal koku veriyordu. Ancak bu koku kış yolculuklarında muazzam bir koruma kalkanı işlevi görüyordu. Lanolin sayesinde yün kumaş su geçirmiyor ve yağın karları yüzeyinde tutarak içeri sızmasını engelliyordu. Islanan bir pelerinin yaydığı koku, araba içerisindeki tüm yolcuların ortak kaderi haline gelirdi. Yolcuların ıslak bir koyun sürüsü gibi kokması, donarak ölmekten çok daha kabul edilebilir bir durumdu. Doğa, insanlara sıcaklık sunarken, karşılığında sosyal bir bedel ödetmeyi her zaman ihmal etmiyordu. Soğuk havayla mücadele etmek için kat kat giyinme sistemi, dönemin en pratik çözümüydü. İlk katman olarak tene temas eden keten gömlekler ve brace adı verilen ilkel iç çamaşırları giyilirdi. Keten, teri emmesi ve cildin tahriş olmasını önlemesi açısından oldukça önemli bir işlev görüyordu. Bu keten katmanın üzerine kalınlığı statüye göre değişen bir veya birkaç yün tünik geçirilirdi. En dışta ise garde-corps veya hupelande olarak adlandırılan geniş ağır pelerinler bulunurdu. Bu pelerinlerin kolları genellikle çok geniş tasarlanır ve elleri içeride birleştirerek ısıtmak için cep vazifesi görürdü. Giydiğiniz kıyafetlerin toplam ağırlığı bazen 15 kilogramı rahatlıkla bulabilirdi. Bu ağırlık altında arabanın sarsıntılarına karşı dengede durmak ayrı bir kas gücü gerektiriyordu. Kıyafette yalıtımı arttırmak için kürk kullanımı Orta Çağ toplumunda çok yaygın bir uygulamaydı. Ancak hangi kürkü giyebileceğiniz paranızın miktarından ziyade doğrudan toplumsal sınıfınızla alakalıydı. Orta Çağ Avrupa'sında lüks tüketim yasaları adı verilen çok sıkı yasal düzenlemeler bulunuyordu. Bu kanunlara göre sıradan tüccarlar ve köylüler sadece yerel olarak avlanan tavşan, tilki veya koyun kürklerini kullanabilirdi. Kakım, samur veya sincap gibi değerli ve yumuşak kürklerse sadece yüksek asilzadelere ve krallara rezerve edilmişti. Zengin bir tüccar olsanız bile sınırları aşıp yasaklı bir kürk giyerseniz ağır para cezalarıyla karşılaşırdınız. Kanunlar, soğuktan donarken bile toplumsal hiyerarşiyi korumanız gerektiği konusunda oldukça kararlıydı. Dolayısıyla kürkünüzün kalitesi yolda karşılaştığınız muhafızlara kim olduğunuzu gösteren en net kimlik kartıydı. Vücut ısısının büyük kısmının baş bölgesinden kaybedildiğini, Orta Çağ insanları da deneyimleriyle çok iyi biliyordu. Bu yüzden şapron adı verilen, omuzları ve göğsü de kapatan kalın yün başlıklar hayati bir öneme sahipti. Bu başlıklar rüzgarın boyun kısmından içeri girmesini engelleyen mükemmel bir tasarıma sahipti. Ellerin korunması için ise parmak bölmesi olmayan, kalın deriden veya keçeleşmiş yünden yapılan eldivenler tercih edilirdi. Parmakların bir arada durması, ısının korunması açısından tek parmaklı eldivenleri daha kullanışlı kılıyordu. Ayakların korunması ise kış seyahatlerinin en zayıf halkası ve en büyük sorunuydu. Dönemin deri botları su yalıtımı konusunda tamamen yetersizdi ve tabanları genellikle ince deriden yapılırdı. Arabanın ahşap tabanından gelen soğuk birkaç saat içinde ayak parmaklarınızı hissetmemenize neden olurdu. Ayakların donmasını önlemek için seyyahlar, botlarının içerisine kuru saman veya ot doldurma yöntemini geliştirmişlerdi. Saman, ayak ile soğuk deri arasında ilkel ama etkili bir yalıtım tabakası oluşturuyordu.
Ancak gün boyunca içeri sızan nem nedeniyle bu samanlar ıslanır ve çürümeye başlardı. Yolculuk sonunda botların içinden çıkan ıslak samanları temizlemek, akşam rutinlerinin en az eğlenceli olan kısmıydı. Ayakları sıcak tutmanın bir diğer yolu da arabanın tabanına sıcak tuğlalar koymaktı. Tabii bu lüks, sadece çok zengin yolcuların veya konaklama yerlerinde bu imkanı satın alabilenlerin ayrıcalığıydı. Sıradan insanlar ayaklarını birbirine sürterek veya arabadan inip kısa mesafeler yürüyerek kan dolaşımını hızlandırmaya çalışırlardı. Kıyafetleriniz ne kadar kalın olursa olsun, sabit oturulan bir araba yolculuğunda soğuk eninde sonunda sizi ele geçirirdi. Kıyafetlerin renkleri de dönemin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan bir diğer ilginç unsurdu. Kışlık seyahat kıyafetleri genellikle boyanmamış, yünün doğal gri, kahverengi veya kirli beyaz renklerinde olurdu. Kumaşları boyamak için kullanılan bitkisel kökler pahalıydı ve yağmurlu kış şartlarında bu renkler hızla solardı. Ayrıca yollardaki çamur ve araba katranı açık renkli kıyafetleri kısa sürede tanınmaz hale getirirdi. Bu yüzden seyahat eden insanlar yollarda adeta toprağın bir parçası gibi görünen kasvetli renk tonlarına bürünürlerdi. Kıyafetlerin yıkanması ise kış aylarında neredeyse hiç yapılmayan son derece nadir bir eylemdi. Ağır yün pelerinler kış boyunca sadece kurutulur ve üzerindeki kuru çamurlar fırçalanarak temizlenirdi. Temizlik anlayışının bugünden çok farklı olduğu bu çağda kıyafetlerin işlevi temizliğinden her zaman önde gelirdi. Ortaçağ kışında günlerce sürecek bir araba yolculuğuna çıktığınızda beslenme ihtiyacını karşılamak tam bir lojistik planlama gerektiriyordu. Yol kenarlarında sıcak çorba bulabileceğiniz veya mola verip yemek yiyebileceğiniz hazır mekanlar kesinlikle mevcut değildi. Seyyahlar yolculuk boyunca tüketecekleri tüm azığı yanlarında taşımak ve bu kısıtlı kaynakları idareli kullanmak zorundaydı. Kış mevsiminin dondurucu soğuğu yiyeceklerin bozulmasını ve çürümesini tamamen engelliyordu. Ancak bu durum azıkların taş gibi sertleşmesine ve yenilmez hale gelmesine yol açıyordu. Arabanın içinde soğuktan titrerken donmuş azıkları çiğnemeye çalışmak ayrı bir fiziksel mücadele anlamına geliyordu. Dönemin mutfak kültürü seyahat şartlarında lezzete değil tamamen dayanıklılığa odaklanmıştı. Yolculukların vazgeçilmez temel gıdası seyahat ekmekliği olarak bilinen son derece sert ekmeklerdi. Orta Çağ'da bu ekmekler içindeki tüm nemin kaybolması için fırında 3 veya 4 kez pişirilirdi. Bu özel üretim tekniği ekmeğin aylarca küflenmeden kalmasını sağlıyordu ancak gıdayı tamamen bir tuğlaya dönüştürüyordu. Kış soğuğu da eklenince bu ekmeği doğrudan dişlemek tam bir intihar girişimi haline alırdı. Yolcular ekmeği yiyebilmek için küçük parçalara ayırmak ve tükürükleriyle dakikalarca ağızlarında yumuşatmak zorundaydı. Yolculuk sırasında bir ekmek parçası yüzünden dişini kıran insanların sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Dönemin ilkel dişçilik yöntemleri düşünüldüğünde bir parça ekmek için diş kaybetmek oldukça talihsiz ve acılı bir seyahat hatasıydı. Et ihtiyacı ise genellikle bolca tuzlanmış et veya kurutulmuş morina balığı ile karşılanırdı. Tuzlama ve kurutma, Orta Çağ dünyasının en yaygın ve etkili gıda saklama yöntemleri arasında yer alıyordu. Bu etler o kadar yoğun tuz içeriyordu ki tüketildikten kısa bir süre sonra insanda korkunç bir susuzluk hissi uyandırırdı. Kışın dondurucu ortamında susamak bir seyyahın başına gelebilecek en büyük talihsizliklerden biriydi. Yanınızda taşıdığınız etin üzerindeki tuz katmanını temizlemeden yemek, midenizin saatlerce yanmasına neden olabilirdi. Yine de bu tuzlu etler, kış soğuğunda vücudun ihtiyaç duyduğu yüksek kaloriyi ve enerjiyi sağlayan yegane besin kaynağıydı. Protein ihtiyacını bu şekilde karşılayan yolcular, sürekli tuz tadı almaktan bir süre sonra derin bir memnuniyetsizlik yaşamaya başlardı. İçecek lojistiği ise kış seyahatlerinin en karmaşık ve zor yönetilen süreçlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Orta Çağ'da insanlar temiz su kaynaklarının azlığı nedeniyle günlük hidrasyon ihtiyaçlarını çoğunlukla bira veya hafif şarapla karşılardı. Alkol, içeceklerin mikroplardan arınmasını sağladığı için sudan çok daha güvenli bir alternatif olarak kabul görüyordu. Ancak kış soğuğu derimatraların içindeki içecekleri donduracak kadar acımasız seviyelere ulaşabiliyordu.
Suyun tamamen donduğu günlerde hafif alkollü biralar matranın içinde yarı donmuş bir bulamaç haline gelirdi. Yolcular susuzluklarını gidermek için bu alkollü buz parçalarını emmek veya matrayı giysilerinin içinde vücut ısıları ile eritmeye çalışırdı. Yol boyunca hafif çakır keyif bir şekilde buz emen seyyahlar, dönemin kış yollarının sıradan manzaralarından biriydi. Zengin tüccarlar ve asilzadelerse yanlarında coffin adı verilen, sert hamurdan yapılan ilkel koruyucu kaplar içinde etli turtalar taşırdı. Bu kalın ve lezzetsiz hamur kabukları, içindeki et yemeğini dış etkenlerden ve kirlenmeden korumak amacıyla üretilirdi. Yolculuk esnasında bu turtaların sadece içindeki et kısmı tüketilir, sertleşen dış hamur ise genellikle yol kenarındaki fakir insanlara veya hayvanlara fırlatılırdı. Ancak kışın dondurucu havasında bu turtaların içindeki et suları da donarak jöleye ve buza dönüşürdü. Soylular bile arabalarında otururken donmuş et parçalarını bıçakla kazıyarak yemek zorunda kalırlardı. Altın mühürlü belgeleriniz veya ipek pelerinleriniz olması donmuş yağ parçalarını çiğnemenize engel olamazdı. Doğa beslenme konusunda da sınıfsal ayrımları kış mevsiminde büyük oranda eşitliyordu. Hareket halindeki ahşap bir arabanın içinde ateş yakmak yangın tehlikesi nedeniyle kesinlikle yasak olan bir eylemdi. Bu yüzden yol boyunca sıcak bir çorba içmek veya yiyecekleri ısıtmak gibi bir imkanınız asla bulunmazdı. Sürekli sallanan ve sarsılan arabanın içinde soğuk ve sert yiyecekleri mideye indirmek sindirim sistemini de ciddi şekilde zorlardı. Birçok yolcu seyahat süresince mide krampları ve hazımsızlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kalırdı. Yolculuk esnasında yemek yemek, keyifli bir mola aktivitesi değil, sadece hayatta kalma motorunu çalıştırmak için yapılan mekanik bir zorunluluktu. Akşam ulaşılan konaklama yerindeki sıcak bir kase sulu yemek, gün boyunca çekilen bu dondurucu beslenme eziyetinin tek tesellisi olurdu. Günün sonunda donmuş yollardan ve sarsıcı araba yolculuğundan sonra ufukta bir han ışığı görmek büyük bir rahatlama sağlardı. Orta Çağ hanları bugünün konforlu otellerinden ziyade yarı ahır yarı sığınak kıvamında çalışan loştaş binalardı. Kapıdan içeri adım attığınızda sizi karşılayan ilk şey yoğun bir odun dumanı ve ter kokusu karışımı olurdu. Han sahibi kapıdaki her yeni müşteriyi sıcak bir gülümseme yerine ne kadar para kazanacağını hesaplayan soğuk bir bakışla süzerdi. İçerideki sıcaklık dışarıdaki dondurucu kış soğuğundan sadece birkaç derece daha yüksek olurdu. Duvarlardaki küçük pencerelerden giren rüzgar içerideki havayı sürekli olarak hareket ettirirdi. Yine de başınızı sokacak bir çatı bulmak o an için dünyanın en büyük lüksü gibi hissettirirdi. Arabadan inen yorgun bedeniniz sıcak bir ateşin hayaliyle adeta büyülenmiş gibi adımlarını hızlandırırdı. Hanın zemin katı genellikle ortak kullanım alanı olan büyük bir salondan ibaretti. Burada uzun ahşap masalar, kırık dökük tabureler ve merkezde yanan devasa bir ocak bulunurdu. Yolcular, tüccarlar ve yerel köylüler bu ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışırlardı. Sınıfsal ayrımlar ateşin sıcaklığından pay alma mücadelesinde geçici olarak önemini kaybederdi. Bir asilzade ile bir çoban, donan parmaklarını ısıtmak için aynı odun parçasının karşısında yan yana oturabilirdi. Ortamdaki gürültü seviyesi, alkolün de etkisiyle ilerleyen saatlerde oldukça yüksek bir seviyeye ulaşırdı. Herkes kendi yolculuk maceralarını anlatır ve yolların ne kadar bozuk olduğundan şikayet ederdi. Han işletmecileri, müşterilerin sürekli içki tüketmesi için ateşin sıcaklığını ve yiyeceklerin tuz oranını kasıtlı olarak yüksek tutardı. Bu ticari kurnazlık dönemin esnaflık kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. Yemek ve ısınma faslı bittikten sonra asıl büyük macera olan uyku düzenine geçilirdi. Orta Çağ hanlarında kişiye özel tek kişilik odalar veya özel yataklar kesinlikle bulunmazdı. Han sahibi size bir oda değil, sadece büyük bir yatağın üzerinde belirli bir yer kiralardı. Bu yataklar, büyük ortak yatak olarak adlandırılan ve içine aynı anda 5-6 kişinin sığabileceği devasa ahşap platformlardı. Yatağa girdiğinizde sağınızda tanımadığınız bir tüccar, solunuzda ise horlayan bir din adamı bulabilirdiniz. Kiminle yan yana uyuyacağınız tamamen o akşamki şansınıza ve hanın doluluk oranına bağlıydı. Dönemin toplumsal kurallarına göre
bir yabancıyla aynı yatağı paylaşmayı reddetmek büyük bir kibir ve şüpheli bir tavır olarak görülürdü. Herkes kıyafetlerini tamamen çıkarmadan sadece dış pelerinlerini örtünerek bu ortak yataklara uzanırdı. Bu zorunlu yakınlık kış soğuğunda birbirinin vücut ısısından faydalanmak adına garip bir avantaj da sağlardı. Yatakların konforu tamamen içine doldurulan samanların ne kadar eski olduğu ile ölçülürdü. Han sahipleri maliyetleri düşürmek için bu samanları yılda sadece birkaç kez değiştirirdi. Zamanla ezilen, nemlenen ve çürüyen samanlar yatağın içinde sert yumrular oluştururdu. Bu durum zaten yorgun olan sırtınızın gece boyunca yeni ağrılar kazanmasına neden olurdu. Samanların içindeki tek sorun sertlik değil, aynı zamanda orada yaşayan devasa mikroorganizma kolonileriydi. Pireler, tahta kuruları ve bitler han yataklarının kadrolu ve son derece misafirperver ev sahipleriydi. Yatağa uzandığınız an bu küçük canlıların akşam yemeği menüsüne dahil olduğunuzu hızla anlardınız. Gece boyunca herkesin aynı anda kaşınmaya başlaması, ortak yatakların ritmik ve trajikomik sahnelerinden biriydi. Dönemin tıp kitapları, bitlerden korunmak için yastık altına kurutulmuş nane koymayı önerirdi. Ancak bu önlemin aç pireler üzerinde hiçbir etkisi olmazdı. Orta Çağ Avrupa'sında hanların bu karmaşık yapısı beraberinde ciddi güvenlik ve hırsızlık risklerini de getiriyordu. Uyurken koynunuzdaki para kesesinin çalınması bu ortak yataklarda her an yaşanabilecek sıradan bir olaydı. Bu büyük asayiş sorununu çözmek için dönemin hukuk sistemleri çok ilginç kanunlar geliştirmişti. Örneğin 13. yüzyıl İngiltere ve Fransa yasalarına göre han sahipleri müşterilerinin hırsızlığa uğrayan eşyalarından yasal olarak doğrudan sorumlu tutuluyordu. Eğer gece birinin parası çalınırsa han sahibi bu zararı kendi cebinden tazmin etmek zorunluluğundaydı. Bu yüzden han işletmecileri gece yarısı kapıları dışarıdan kilitler ve salonun ortasında nöbet tutması için iri yarı korumalar görevlendirirdi. Müşteriler de değerli eşyalarını yastık niyetine başlarının altına koyarak uyumaya çalışırlardı. Güvenlik kaygısı, yorgun seyyahların derin bir uyku çekmesini engelleyen en büyük zihinsel bariyerdi. Handa geçireceğiniz bir gecenin maliyeti, sadece yatak ücretiyle sınırlı kalan bir harcama değildi. Dönemin han esnafı, konaklama ücretini parça parça hesaplama konusunda inanılmaz bir deha sergilerdi. Ocağın karşısında oturup ısınmak için ateş vergisi adı altında ayrı bir ücret ödemeniz gerekirdi. Odanıza veya yatağınızın başına götüreceğiniz küçük bir mumun bedeli faturanıza acımasızca eklenirdi. Hatta atınızın ahırda kalması, yiyeceği saman miktarı ve su içmesi bile ayrı ayrı kuruşlandırılırdı. Sabah uyandığınızda karşınıza çıkan hesap dökümü, yolculuk bütçenizi ciddi şekilde sarsacak boyutlara ulaşabilirdi. Bu yüksek maliyetler nedeniyle birçok fakir seyyah, hanın içindeki yataklar yerine ahırda hayvanların yanında uyumayı tercih ederdi. Hayvanların nefesiyle ısınan ahırlar, parası olmayanlar için ücretsiz ve nispeten daha az böcekli bir alternatif sunardı. Sosyal statü, handaki uyku yerinizin kalitesini ve kokusunu doğrudan belirleyen en temel unsurdu. Gecenin bitmek bilmeyen kaşıntıları, horlama sesleri ve soğuk rüzgarları eşliğinde sabahın ilk ışıkları hana ulaşırdı. Gün ağarmadan hemen önce hanın içindeki hareketlilik yeniden başlar ve herkes yola çıkış hazırlıklarına girişirdi. Ortak yataktan kalkan insanların yüzündeki yorgunluk ve memnuniyetsizlik ifadesi, çekilen eziyetin açık bir kanıtı gibiydi. Kimse birbiriyle vedalaşmaz veya iyi günler dilemezdi. Herkes bir an önce bu loş mekandan kurtulmak isterdi. Sürücüler donmuş eklemlerini hareket ettirerek arabalarının başına döner ve hayvanlarını kontrol ederlerdi. Handaki konaklama size derin bir dinlenme sunmazdı. Ancak dışarıdaki dondurucu kış fırtınasında hayatta kalmanızı sağlardı. Hesabınızı ödeyip kapıdan dışarı çıktığınızda temiz kış havası yüzünüze vurur ve sizi yeni bir çamurlu günle selamlardı. Yolculuk kaldığı yerden devam ederken bir sonraki hanın kalitesi hakkındaki endişeler zihninizi meşgul etmeye başlardı. Kış mevsiminde seyahat etmenin en büyük zorluklarından biri de gökyüzündeki güneşin size karşı yürüttüğü acımasız zaman politikasıdır. Yaz aylarında uzun uzadıya süren yolculuklar,
Kış geldiğinde aniden daralan bir zaman dilimine sıkışıp kalır. Orta Çağ Avrupa coğrafyasında kış güneşi gökyüzünde çok alçak bir eğri çizer ve erkenden kaybolur. Öğleden sonra saat daha 3 bile olmadan ağaçların gölgeleri yola doğru uzamaya başlar. Bu durum araba sürücüsü için yolculuğun en stresli saatlerinin başladığının açık bir işaretidir. Modern bir seyyah gibi kolundaki saate bakıp plan yapma lüksü olmayan sürücü, gökyüzünün değişen renk tonlarını izler. Bulutların arasına gizlenen sönük ışıklar, yaklaşan tehlikeli karanlığın habercisi olarak kabul edilir. Sürücü, atları daha hızlı sürmek istese de yoldaki çamur buna asla izin vermez. Doğanın bu katı kuralları altında zaman yönetimi yapmak tam bir hayatta kalma mücadelesidir. Dönemin zaman algısı ve saat sistemi bugünkü standart mekanik düzenlemelerden tamamen farklı bir yapıya sahipti. Orta Çağ'da insanlar günü ve geceyi modern dünyadaki gibi 24'e bölerek yaşamazlardı. Tarihsel olarak bu dönemde mevsimsel saat veya değişken saat adı verilen ilkel bir sistem kullanılırdı. Bu sisteme göre gündüz süresi mevsim ne olursa olsun her zaman 12 eşit saate bölünürdü. Orta Çağ'da saatler mevsimlere göre esnerdi. Kışın bir gündüz saati yazınkine göre çok daha kısaydı. Kış aylarında güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre çok az olduğu için bir kış saati yaklaşık 40 dakikaya kadar düşerdi. Bu durum seyahat etmek için kullanabileceğiniz toplam sürenin ne kadar trajik bir şekilde kısaldığını gösterir. Zamanın bu kadar hızlı akıp gitmesi, yoldaki insanların sürekli bir acele içinde olmasına neden olurdu. Kilise kulelerinden yükselen çan sesleri, bu daralan zamanı insanlara hatırlatan en önemli kaynaktı. Zamanı takip etmek için kullanılan araçların kış şartlarında tamamen işlevsiz kalması, seyyahların işini daha da zorlaştırırdı. Güneş saatleri, kış mevsiminin sürekli kapalı ve bulutlu gökyüzü nedeniyle neredeyse hiçbir işe yaramazdı. Manastırlarda bulunan ilkel su saatleri ise sıfırın altına düşen sıcaklıklarda donarak tamamen dururdu. İnsanlar zamanı anlamak için tamamen kendi biyolojik saatlerine ve doğadaki ipuçlarına güvenmek zorundaydı. Kuşların sessizliğe bürünmesi veya ormandaki vahşi hayvanların seslerinin değişmesi, akşamın yaklaştığını gösteren doğal işaretlerdi. Sürücü bu işaretleri doğru okuyamazsa, yolun ortasında zifiri karanlığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kalırdı. Yanlış bir zaman tahmini, ıssız bir vadide, savunmasız bir şekilde gecelemek anlamına gelebilirdi. Bu yüzden Orta Çağ arabalarında seyahat etmek, sürekli olarak gökyüzüyle yapılan sessiz bir satranç müsabakasına benzerdi. Modern insanların yapay ışıklar nedeniyle tamamen unuttuğu gerçek karanlık, Orta Çağ kışında korkunç bir fiziksel kütle gibi yeryüzüne inerdi. Endüstri öncesi dünyada geceleri şehirlerin veya yolların etrafında hiçbir ışık kirliliği bulunmazdı. Bulutlu bir kış gecesinde orman yolunda kalmak, insanın kendi elini bile göremeyeceği mutlak bir karanlık yaratırdı. Bu karanlık sadece görme yetinizi elinizden almaz, aynı zamanda zihinsel olarak büyük bir korku dalgası başlatırdı. Arabanın önündeki atların veya öküzlerin bile önlerini göremedikleri için yürümeyi reddettikleri sıklıkla görülürdü. Hayvanlar, karanlıkta çamura veya bir çukura basıp sakatlanma korkusuyla oldukları yere adeta çivilenirdi. Sürücü ne kadar zorlarsa zorlasın, doğanın bu karanlık duvarını aşmak mekanik olarak imkansız hale gelirdi. Karanlık, yolculuğun bittiğini ve tehlikeli bekleyişin başladığını ilan eden kesin bir hükümdardı. Yolculuk sırasında arabada yapay bir ışık kaynağı oluşturma çabaları ise dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle fiyaskoyla sonuçlanırdı. Arabanın ön kenarlarına asılan ilkel fenerlerin içine genellikle hayvansal iç yağından yapılan ucuz mumlar konulurdu. Bu iç yağ mumları yanarken çevreye son derece ağır ve mide bulandırıcı bir koku yayardı. Üstelik bu ilkel mumların verdiği ışık miktarı arabanın önündeki bir metrelik alanı bile aydınlamaya yetmezdi. Rüzgarlı kış havalarında bu fenerlerin sürekli sönmesi, sürücünün sürekli durup çakmak taşıyla ateş yakmaya çalışmasına neden olurdu. Kaliteli arı bal mumundan yapılan mumlar ise o kadar pahalıydı ki onları sadece kiliseler ve krallar satın alabilirdi.
Yol boyunca meşale yakmaksa ahşap arabanın ve arkadaki kuru samanların anında alev alması riskini doğururdu. Sürücüler arabayı komple yakarak ısınma fikrini pek cazip bulmadıkları için karanlıkta ilerlemek yerine durmayı seçerdi. Gün ışığının azalmasıyla birlikte araba içindeki sosyal dinamikler de hızla değişmeye başlardı. Yolcular havanın kararmaya başladığını fark ettikleri an aralarındaki tüm neşeli sohbetleri anında keserlerdi. Sessizlik yaklaşan gecenin yarattığı ortak bir savunma mekanizması olarak tüm kabini kaplardı. Herkes gözlerini yola diker ve uzakta bir köyün veya hanın bacasından tüten dumanı görmeyi umut ederdi. Sürücü hayvanları hızlandırmak için kırbacını daha sık kullanmaya başlar ancak bu durum genellikle ters teperdi. Heyecanlanan ve yorulan atların kış çamurunda kayması tüm arabayı devirme riski taşırdı. Sürücünün gerginliği ve yolcuların sessiz duaları arabanın içindeki havayı dışarıdaki kış soğuğundan daha da buzlu hale getirirdi. Orta çağda gecikmek sadece bir randevuyu kaçırmak değil, doğrudan can güvenliğini tehlikeye atmak demekti. Şehirlerin binalarının ve kasabalarının kış aylarındaki katı güvenlik politikaları da bu zaman baskısını artıran bir diğer önemli unsurdu. Surlar ile çevrili ortaçağ şehirleri, güneşin batışı ile birlikte kapılarını ardına kadar kapatır ve devasa demir sürgülerle kilitlerdi. Şehir kapısı kapandıktan sonra, kralın oğlu bile olsanız içeri girmeniz, yasal olarak kesinlikle mümkün olmazdı. Kapıdaki nöbetçiler, karanlıkta yaklaşan hiç kimseye güvenmez ve rüşvet tekliflerini bile kışın soğuğunda duymazdan gelirlerdi. Kapının dışında kalmak, geceyi surların dibindeki soğuk toprağın üzerinde veya arabanın içinde geçirmek anlamına gelirdi. Bu durum seyyahların şehre ulaşmak için neden bu kadar çılgınca bir acele içinde olduğunu açıkça açıklar. Güneş batmadan hemen önce şehir kapısından içeri giren son araba olmak, dönemin insanı için hayattaki en büyük şanslardan biriydi. Sürgülerin arkasındaki güvenli dünyaya adım atmak, kışın tüm dondurucu karanlığını dışarıda bırakmak demekti. Sonuç olarak Orta Çağ kışında gün ışığı yönetimi, seyahatin en hayati ve en zor matematiksel denklemi olarak kabul edilirdi. İnsanlar güneşe göre yaşamak, onun doğuşuyla hareket edip batışıyla tamamen durmak zorundaydı. Modern dünyanın sunduğu 24 saatlik aktif yaşam konsepti, o dönemin insanları için hayal bile edilemeyecek bir doğaüstü durumdu. Kısalan kış günleri, insanlara doğanın karşısında ne kadar küçük ve aciz olduklarını her gün yeniden hatırlatırdı. Yolculuk sadece mekanik bir ilerleme değil, ışık ile karanlık arasında her gün tekrarlanan zamana karşı bir yarıştı. Sürücü arabayı güvenli bir noktaya çektiğinde günün en büyük lojistik zaferini kazanmış olurdu. Karanlık dışarıda hüküm sürerken insanlar ertesi günün ışığını beklemek üzere sessizce köşelerine çekilirlerdi. Kış aylarında Orta Çağ yollarında seyahat edenlerin sayısı azaldıkça güvenlik meselesi çok daha kritik bir boyuta ulaşırdı. Yazın kalabalık ve canlı olan yollar, kış fırtınaları başladığında tamamen ıssız ve korumasız alanlara dönüşürdü. Bu ıssızlık, kanun kaçakları ve haydutlar için mükemmel bir çalışma ortamı yaratıyordu. Ancak kış soğuğu, sadece yolcuları değil ormanda saklanan eşkıyaları da olumsuz etkileyen fiziksel bir gerçeklikti. Soğuktan donmak üzere olan bir eşkıyanın, sıcak bir çorba veya bir çift kaliteli bot için her şeyi göze alabileceğini unutmamanız gerekirdi. Bu dönemde haydutluk, romantik halk hikayelerindeki gibi zenginden alıp fakire verme felsefesine kesinlikle dayanmıyordu. Yoldaki haydutlar hayatta kalmak için önlerine çıkan herkesi acımasızca soyan çaresiz ve tehlikeli insan topluluklarıydı. Sürücülerin gözü sürekli yol kenarındaki çalılıklarda olurdu çünkü her an bir pusuyla karşılaşma ihtimali bulunuyordu. Yolların güvenliğini sağlamak amacıyla dönemin kralları bazı somut ve sert yasal düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlardı. Örneğin 1285 yılında İngiltere'de yürürlüğe giren Winchester Kanunu bu konuda çok net adımlar atmıştı. Bu kanuna göre krallık yollarının her iki tarafındaki çalılıklar ve ağaçlar yaklaşık 60 metre genişliğinde olacak şekilde tamamen temizlenmek zorundaydı. Bu temizliğin temel amacı, haydutların yol kenarında gizlice pusu kurmasını fiziksel olarak engellemekti.
Eğer bir feodal bey kendi arazisindeki yol kenarlarını temizlemezse ve orada bir soygun gerçekleşirse, kurbanın maddi zararını bey bizzat ödemekle yükümlü tutulurdu. Tabii bu kanun kağıt üzerinde harika görünse de, kış aylarında kimse donmuş topraktaki ağaçları kesmekle uğraşmazdı. Lordlar genellikle suçu birbirinin üzerine atarak bu mali sorumluluklardan kaçmanın yollarını bulurlardı. Kanunların varlığı, yolların gerçekte güvenli olduğu anlamına kesinlikle gelmiyordu. Orta Çağ dünyasında kanun kaçağı ilan edilmek bir insan için verilebilecek en ağır hukuki cezalardan biriydi. Bir kişi kanun kaçağı ilan edilirse, toplumdaki tüm hukuki ve insani haklarını tamamen kaybederdi. Tarihsel belgelerde bu durumdaki kişiler için kurtbaşı terimi kullanılırdı. Bu terim söz konusu kişinin vahşi bir kurt gibi görüldüğünü ve herkes tarafından avlanabileceğini ifade ediyordu. Herhangi bir vatandaş bir kanun kaçağını yakalayıp öldürdüğünde hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmaz, aksine ödüllendirilirdi. Hukuki haklarını kaybeden bu insanlar mecburen orman derinliklerine sığınır ve hayatta kalmak için organize suç çeteleri kurarlardı. Kış soğuğu bu çeteleri daha da vahşi hale getirirdi çünkü ormanda yiyecek bulmak imkansızdı. Arabanızda ıssız bir vadiden geçerken karşınıza çıkan insanlar kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bu tehlikeli eski vatandaşlardan oluşuyordu. Seyahat eden tüccarlar ve zengin yolcular bu tehlikelerden korunmak için yanlarında para korumalar taşımayı bir zorunluluk olarak görürlerdi. Ancak bu korumaların sadakati ve cesareti aldıkları ücretin miktarıyla doğrudan bağlantılıydı. Dönemin paralı askerleri sizin hayatınızı kurtarmak için kendi canlarını feda edecek kadar kahraman ruhlu değillerdi. Eğer arabanıza saldıran haydut grubu sayıca üstünse, korumaların silahlarını bırakıp kaçması son derece sıradan bir durumdu. Hatta bazı durumlarda korumaların haydutlarla önceden anlaşıp ganimeti paylaşma yoluna gittikleri de görülürdü. Güvenlik için tuttuğunuz insanların yolun ortasında sizi soyacak olan ekibe dönüşmesi dönemin gerçeklerinden biriydi. Paralı askere güvenerek yola çıkmak, arabanızın kırık tekerleğine güvenmekten çok daha riskli bir kumardı. Tek başına seyahat etmenin getirdiği bu büyük riskler nedeniyle insanlar, kervan adı verilen büyük konvoylar oluşturarak hareket ederlerdi. Birden fazla at arabası, tüccarlar ve yayalar şehir kapılarında günlerce bekleyerek büyük bir grup oluştururdu. Sayıca fazla olmak, haydutların pusu kurma cesaretini kıran en etkili pasif savunma yöntemiydi. Ancak bu toplu hareket etme zorunluluğu, seyahat hızını gruptaki en yavaş arabanın temposuna indirmek demekti. Eğer konvoydaki bir köylünün öküzü çamura saplanırsa, tüm kervan saatlerce yolun ortasında beklemek zorunda kalırdı. Birlikte seyahat etmek güvenliği arttırıyordu, ancak zaman kaybını ve sinirsel gerilimi de katlayarak büyütüyordu. İnsanlar güvenlik uğruna bireysel özgürlüklerinden ve zaman planlarından seve seve vazgeçerdi. Haydutların yanı sıra yoldaki en büyük güvenlik tehditlerinden biri de bizzat yerel feodal beylerin kendisiydi. Soyguncu şövalyeler olarak bilinen bazı iflas etmiş küçük asiller, kendi şatolarının önünden geçen arabaları yasal kılıflar altında resmen soyarlardı. Keyfi gümrük vergileri koymak ve arabadaki malların bir kısmına el koymak dönemin sıradan feodal pratiklerindeydi. Bir haydut tarafından soyulmakla bir lord tarafından vergilendirilmek arasındaki tek fark, lordun bu işlemi mühürlü bir kağıt parçası eşliğinde yapmasıydı. İki durumda da cebinizdeki paralar azalarak yok olurdu. Kış seyahati, bu anlamda hem yasa dışı suçlulara hem de yasal otoritelerin mali açgözlülüğüne karşı verilen çift taraflı bir savaştı. Sonuç olarak Orta Çağ kışında ıssız yollarda ilerlemek büyük bir zihinsel gerginliği beraberinde getirirdi. Sessizce ilerleyen arabanın içindeki her küçük tıkırtı, arkadan yaklaşan bir haydut grubunun ayak sesleri olarak yorumlanabilirdi. Güvenlik parayla satın alınamayacak kadar nadir ve değişken bir lükstü. Yolcular sağ salim ulaştıkları her menzilde, arkalarında bıraktıkları tehlikeli yollar için derin bir nefes alıp şükrederlerdi. Karanlık çöküp hanın kapısı kapandığında, dışarıdaki haydutların sesleri artık sadece uzak birer gürültüden ibaret kalırdı. Modern dünyada bir yere gitmek istediğimizde haritayı açarız
ve mesafeyi tam olarak kilometre cinsinden görürüz. Hatta gelişmiş navigasyon sistemleri bize varış saatimizi dakikası dakikasına söyler. Orta Çağ akışında ise mesafe kavramı tamamen soyut ve değişkendir. Yolculuk yaparken bir köylüye bir sonraki kasabanın ne kadar uzakta olduğunu sorarsanız, size asla sayısal bir ölçü birimiyle cevap vermezdi. Alacağınız cevap genellikle eğer çamur atınızı yutmazsa 2 gün veya hava bozmazsa 3 gün şeklinde olurdu. İnsanlar mesafeleri mekanik uzunluk ölçüleriyle değil, o yolu aşmak için harcanması gereken gün sayısıyla hesaplarlardı. Dolayısıyla coğrafya sabit kalsa da yolların uzunluğu hava durumuna göre sürekli olarak esner veya daralırdı. Bu esneklik modern insanın zihnini çılgına çevirebilecek kadar belirsiz bir zaman algısı yaratırdı. Dönemin hukuk sisteminde bu durum o kadar kanıksanmıştı ki yasal metinlerde bile mesafe birimi olarak dieta, yani bir günlük yolculuk terimi kullanılırdı. Roma hukukundan miras kalan ve feodal dönemde de uygulanan bu kavrama göre ideal şartlar altında bir at arabasının bir günde alabileceği ortalama mesafe yaklaşık 32 kilometre olarak kabul edilirdi. Ancak kış mevsimi geldiğinde bu yasal tanım tamamen geçerliliğini yitirirdi. Bir günlük yasal mesafe çamur ve kar yüzünden bazen sadece 5 ya da 6 kilometreye kadar düşebilirdi. Mahkemeye çağrılan veya bir teslimat yapması gereken tüccarlar, kış yolları nedeniyle geciktiklerinde kanun önünde haklı bir mazerete sahip olurlardı. Feodal mahkemeler kış şartlarında zamanında gelmeyen birini hemen cezalandırmaz, yolların durumunu göz önünde bulundurarak davayı haftalarca erteleyebilirdi. Kış dönemin katı kanunlarını bile kendi beyaz örtüsüyle yumuşatmayı başarırdı. Bu yavaşlık nedeniyle yolculuk sırasında acele etmek veya sürekli saate bakmak tamamen anlamsız bir eyleme dönüşürdü. İnsanlar hareket halindeyken zamanın akışını sadece güneşin gökyüzündeki konumuna ve karın yağış şiddetine bakarak tahmin ederlerdi. Yol boyunca saatlerce aynı ağaç grubunu veya aynı tepenin silüetini izlemek zorunda kalırdınız. Yolculuk bir noktadan diğerine hızla ulaşmak değil, hareket eden arabanın içinde sessizce oturarak zamanın geçmesini beklemek demekti. Bu durum insanlarda bugünün dünyasında pek rastlanmayan, derin ve zorunlu bir sabır duygusu geliştirirdi. Yanınızdaki yolcuyla konuşacak konular tükendiğinde, arabanın tekerlek tıkırtılarını dinlemekten başka yapacak hiçbir işiniz kalmazdı. Zihniniz, modern dünyanın uyarıcılarından uzaklaşarak, tamamen yolların ritmine ve doğanın monoton sesine uyum sağlardı. Kış seyahatlerinin en büyük zaman hırsızları ise nehir taşkınları ve şiddetli kar fırtınalarıydı. Yolculuk sırasında aniden yükselen bir nehirle karşılaştığınızda yapabileceğiniz tek şey durup suyun çekilmesini beklemekti. Nehrin karşı tarafına geçmek için tasarlanmış ilkel sallar veya ahşap köprüler yüksek debili sular altında tamamen görünmez hale gelirdi. Sürücü arabayı yol kenarındaki en yakın sefil köye çeker ve zorunlu bir bekleyiş dönemi başlardı. Bu bekleyiş bazen birkaç gün, bazen de tam 2 veya 3 hafta sürebilirdi. Telefonların, gazetelerin veya herhangi bir haber kaynağının olmadığı bu çağda nehrin ne zaman sakinleşeceğini sadece doğa bilirdi. Köydeki küçük bir taş odada pencereden dışarıdaki yağmuru izleyerek günlerinizi geçirmek, dönemin seyahat gerçeklerinin sıradan bir parçasıydı. Zaman akan suyun ritmiyle birlikte adeta donar ve hareketsiz kalırdı. Bu zorunlu beklemelerin yolcular üzerinde ciddi bir ekonomik ve zihinsel yükü olurdu. Kaldığınız küçük köydeki köylüler sizin bu çaresiz durumunuzu ellerindeki kısıtlı kışlık erzakı yüksek fiyattan satmak için harika bir fırsat olarak görürlerdi. Günümüzün turistik fahiş fiyat uygulamaları, köklerini muhtemelen bu orta çağ köylerindeki fırsatçı ev sahiplerinden almaktadır. Yanınızda taşıdığınız paralar, sadece boş boş oturarak taş duvara baktığınız günlerde hızla eriyip giderdi. Atlarınızın ve öküzlerinizin tükettiği her çuval yem, yolculuğun maliyetini katlanarak artırırdı. Ekonomik zarar bir yana, belirsizlik hissi insanın psikolojisini de ciddi şekilde yıpratırdı. Gitmek istediğiniz şehre ne zaman varacağınızı bile bilmeden beklemek tam bir sabır sınavıydı. Orta Çağ insanları bu tür durumları kaderin bir cilvesi olarak kabul ederek kendilerini teselli etmeye çalışırlardı. Başka bir alternatifiniz zaten olmadığı için
Öfkelenmek veya panik yapmak sadece enerjinizi boşa harcamanıza neden olurdu. Kilisenin pazar günleri seyahat etmeyi yasaklayan katı kuralları da zaman algısını şekillendiren bir diğer önemli unsurdu. Hristiyan inancına göre pazar günü tamamen ibadete ve dinlenmeye ayrılmalıydı. Bu kutsal günde yola devam etmek, büyük bir günah işlemek ve toplum tarafından dışlanmak anlamına gelirdi. Dolayısıyla hava durumu ne kadar mükemmel olursa olsun, pazar sabahı kervanlar durur ve en yakın kilisedeki ayine katılım sağlanırdı. Eğer aceleniz varsa ve pazar günü gizlice yola çıkmaya çalışırsanız, geçtiğiniz köylerdeki rahipler ve muhafızlar tarafından durdurulup cezalandırılabilirdiniz. Kışın zaten çok az olan yürünebilir günlerin bir de bu dini yasaklarla bölünmesi, yolculuk sürelerini daha da uzatırdı. İnsanlar zamanı kendi isteklerine göre değil, hem doğanın hem de dinin koyduğu katı kuralları gözeterek esnetmek zorunda kalırlardı. Sonuç olarak Orta Çağ kışında bir araba yolculuğu yapmak, kilometrelerle ifade edilen coğrafi bir haritayı aşmaktan ziyade, zamanın kendisiyle yapılan uzun bir uzlaşma sürecidir. İnsanlar hedeflerine ulaşmak için acele etmenin hiçbir işe yaramadığını bu zorlu yollarda yaşayarak öğrenirlerdi. Zaman modern dünyadaki gibi doğrusal ve hızlı akan bir nehir değil, doğanın ritmine göre yavaşlayan veya tamamen duran büyük bir göl gibiydi. Arabanın sallantılı ritmiyle geçen günler sizi yavaş yavaş varış noktanıza doğru taşırken zihniniz de bu ağır tempoya tamamen teslim olurdu. Bir şehre ulaştığınızda harcanan günlerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, hayatta kalmış olmanın getirdiği huzur, tüm yorgunluğunuzu unutturmaya fazlasıyla yeterdi. Orta Çağ kışında at arabasıyla seyahat etmenin maliyeti, sadece yolculuk öncesinde ödediğiniz resmi izin belgeleriyle sınırlı kalmıyordu. Coğrafyadaki feodal bölünmüşlük, her birkaç kilometrede bir karşınıza yeni bir vergi memurunun ve barikatın çıkması anlamına geliyordu. Krallıklar merkezi bir otoriteye sahip olmadığı için her yerel dük, kont veya piskopos kendi topraklarından geçen yolları kişisel birer gelir kapısı olarak görürdü. Yolların fiziki kalitesi ne kadar düşükse, yerel otoritelerin buralardan talep ettiği vergi oranları o kadar yüksek olabiliyordu. Seyahat etmek bütçenizi sürekli olarak sömüren ve nerede biteceği belli olmayan finansal bir labirentte ilerlemeye benzerdi. Bir feodal beyin arazisinden çıkıp diğerinin sınırına adım attığınız an, cebinizdeki paraların bir kısmı yasal kılıflar altında sizden koparılırdı. Dönemin mali sistemleri, seyyahları adeta yürüyen birer vergi matrahı olarak kabul ederdi. Orta Çağ'da yol ve köprü geçiş hakları, Pontagium ve Roteium gibi spesifik isimlerle yasallaştırılmıştı ve her tekerlek ayrı bir vergi yükü demekti. Bu mali tuzakların en yaygın olanı, nehirlerin üzerindeki stratejik geçiş noktalarında kurulan köprü geçiş ücretleriydi. Tarihsel kayıtlarda bu vergi türüne Pontagium adı verilirdi ve feodal hukukun en sağlam dayanaklarından biriydi. Bir nehrin üzerinden arabanızla güvenle geçmek için inşa edilen bu ahşap köprüler, kışın bakımsızlıktan çürüse bile vergi kulübesi her zaman ayakta ve sağlam kalırdı. Memurlar, köprünün mühendislik kalitesine veya güvenliğine değil, sizin karşı kıyıya kuru bir şekilde geçme isteğinize fiyat biçerlerdi. Eğer bu ücreti ödemek istemezseniz, buz gibi akan nehre, arabanızla girmek ve boğulma riskini göze almak zorundaydınız. Lordlar, bu köprülerden elde ettikleri gelirlerin bir kısmını yol tamiri için kullanmakla yükümlüydüler, ancak bu paralar genellikle şatoların lüks kış harcamalarına giderdi. Sizin ödediğiniz paralar köprüdeki delikleri kapatmaz, sadece lordun masasındaki şarabın kalitesini arttırırdı. Vergilerin hesaplanma yöntemi de dönemin pratik ama son derece adaletsiz zihniyetini tam olarak yansıtıyordu. Yoldaki memurlar arabanızın toplam ağırlığını ve yük miktarını hassas bir şekilde tartacak devasa kantarlara sahip değillerdi. Bu teknik yetersizlik nedeniyle vergiyi gözle en kolay görünen unsurlara göre hesaplamayı tercih ederlerdi. Yani arabanızın tekerlek sayısına göre. Bu uygulamaya tarihsel olarak roteium yani tekerlek vergisi deniyordu. 4 tekerlekli ağır bir vagona sahipseniz, 2 tekerlekli küçük bir arabaya göre tam 2 kat fazla vergi ödemek zorundaydınız. Arabanın içinde ne taşıdığınızın
Hatta içerideki malın gerçek değerinin memur için hiçbir önemi yoktu. O sadece yerdeki tekerlek izlerini sayardı. Bu durum bazı uyanık tüccarların devasa yükleri iki tekerlekli küçük arabalara yüklemeye çalışmasına neden olurdu. Tabii bu ekonomik kurnazlık kış çamurunda arabanın dengesini tamamen bozup aksın kırılmasıyla ve tüm malın ziyan olmasıyla sonuçlanırdı. Dönemin en tuhaf ve seyyahlar için en acımasız hukuki kurallarından biri de Grundruhrecht yani toprak hakkı yasasıydı. Bu feodal düzenlemeye göre bir arabanın aksı kırılır ve üzerindeki mallar veya arabanın bizzat kendisi lordun toprağına temas ederse o mallar anında yasal olarak yerel lordun mülkiyeti haline gelirdi. Kışın çamurlu ve engebeli yollarında ilerlerken arabanızın devrilmesi veya bir tekerleğinin çıkması sadece mekanik bir arıza değil, tüm servetinizi kaybetmeniz anlamına gelebilirdi. Yol kenarındaki küçük kulübelerinde pusuda bekleyen yerel görevliler bir arabanın çamura saplanıp yan yatmasını adeta gökten gelen bir mali hediye gibi memnuniyetle karşılarlardı. Siz çamurun içinde can havliyle arabanızı kurtarmaya çalışırken memurlar kanun kitabını açıp mallarınıza el koyma işlemlerini çoktan başlatırlardı. Bu yasal soygun sistemi seyahat edenlerin yollarda neden bu kadar gergin ve her an tetikte hareket ettiğini çok net bir şekilde açıklamaktadır. Kilise mensupları, keşişler ve kutsal mekanları ziyaret eden gerçek hacılar, krallık kararnameleriyle genellikle bu geçiş ücretlerinden muaf tutulurlardı. Ancak kışın soğuğunda yol kenarındaki loş kulübesinde sıkıntıdan patlayan bir vergi memuru için bu muafiyet kağıtları sadece birer teferruattan ibaretti. Memurlar gelen kişinin gerçekten din adamı veya kutsal bir seyyah olup olmadığını anlamak için parşömen belgeleri uzun uzun inceler ve kasti zorluklar çıkarırlardı. Latince yazılmış mühürlü belgelerin doğruluğu üzerine çamurlu yolun tam ortasında saatler süren teolojik ve hukuki tartışmalar yaşanırdı. Memurlar yolcuların yanlarında taşıdıkları kutsal emanetlerin veya hac rozetlerinin sahte olduğunu iddia ederek gizli rüşvetler koparmaya çalışırlardı. Dini kurallar ve krallık muafiyetleri, vergi memurlarının kış aylarında ceplerini doldurma hırsı karşısında genellikle yetersiz bir koruma kalkanı sağlardı. Ödemelerin yapılması esnasında yaşanan döviz krizi de yolculuğun finansal boyutunu tam bir kabusa çeviren bir diğer unsurdu. Orta Çağ dünyasında Avrupa genelinde geçerli olan tek bir merkezi para birimi kesinlikle bulunmuyordu. Her küçük dükalık, bağımsız piskoposluk veya serbest şehir devleti kendi gümüş ve altın sikkelerini basma hakkına sahipti. Bu sikkelerin içindeki değerli metal oranı, saflık derecesi ve ağırlığı birbirinden tamamen farklıydı. Vergi memuru sunduğunuz yabancı paraları derin bir şüpheyle karşılar ve tezgahının altından çıkardığı küçük bir hassas teraziyle metalleri tartardı. Paranın sahte olup olmadığını anlamak için mihenk taşı kullanmak ve gümüş parayı ısırmak dönemin en standart finansal işlemleri arasındaydı. Bu ilkel döviz dönüşüm süreçlerinde uygulanan kur oranları her zaman vergi kulübesinin lehine olacak şekilde acımasızca ayarlanmıştı. Yol boyunca her durakta paranızın bir kısmını sadece bu adaletsiz kur farkları yüzünden kaybederdiniz. Seyahatiniz bittiğinde ve nihayet varış noktanıza ulaştığınızda cebinizdeki para kesesinin ne kadar hafiflediğini görerek büyük bir şaşkınlık yaşayabilirdiniz. Yolları kullanmak, köprülerden geçmek, tekerleklerin yolda çıkardığı aşınma bedelini ödemek ve yerel lordların refahını sağlamak seyahatin gizli faturasıydı. Orta Çağ dünyasında ticaret ve uzun mesafeli seyahat yapmak sadece fiziksel cesaret değil, aynı zamanda bu öngörülemeyen vergileri karşılayabilecek çok büyük bir finansal sermaye gerektiriyordu. Finansal sistemin bu hırslı yapısı, insanlara parayı elinde tutmanın ve yollardaki memurları atlatmanın alternatif yollarını bulmayı zorunlu kılıyordu. Bu mali engelleri aşarak sağ salim yolculuğunu tamamlayan bir seyyah, dönemin en başarılı ekonomistlerinden biri sayılabilirdi. Orta Çağ kışında günlerce süren bir araba yolculuğu yapmak, insan bedeni üzerinde çok ağır fiziksel etkiler bırakırdı. Saatlerce nemli ve soğuk bir ahşap kabinin içinde hareketsiz oturmak, kan dolaşımını ciddi şekilde yavaşlatırdı. Dönemin insanları,
Virüsler, bakteriler veya bağışıklık sistemi gibi modern tıp kavramlarından tamamen habersizdi. Bir insanın hastalanması, hava durumunun doğrudan bedendeki sıvıları bozması olarak yorumlanırdı. Soğuk havanın akciğerlere dolması, vücudun iç ısısını düşürerek ölümcül hastalıklara davetiye çıkarırdı. Yolculuk sırasında üşütmek veya halsiz düşmek, modern dünyadaki gibi bir dinlenme ve ilaçla geçiştirilebilecek basit bir durum değildi. Tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle en küçük bir kış hastalığı bile seyahatin sonunu getirebilirdi. Dönemin tıp bilimi tamamen antik Yunan hekimi Galen'in 4 hılt teorisi üzerine kurulmuştu. Bu teoriye göre insan vücudunda kan, balgam, kara safra ve sarı safra olmak üzere 4 temel sıvı bulunurdu. Kış mevsimi doğası gereği soğuk ve nemli bir dönem olduğu için vücudundaki balgam sıvısını artırırdı. Balgamın artması ise insanı tembel, uykulu ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirirdi. Sürücüler ve yolcular bu sıvı dengesini korumak için seyahat boyunca vücutlarını sıcak ve kuru tutmaya çalışırlardı. Eğer bir yolcu sürekli öksürmeye başlarsa, vücudundaki soğukluk oranının tehlikeli seviyeye ulaştığına inanılırdı. Tedavi olarak hastaya hemen kurutulmuş zencefil veya karabiber gibi sıcak ve kuru nitelikteki baharatlar tükettirilirdi. Tıbbın bu sıvısal matematik üzerine kurulu yapısı, bazen hastayı iyileştirmek yerine durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Yolculuk esnasında karşılaşılan en büyük sağlık sorunlarından biri de el ve ayak parmaklarının donmasıydı. Kalın ama su geçiren deri botların içinde saatlerce kalan ayaklar bir süre sonra hissini tamamen kaybederdi. Dönemin insanları donan uzuvları iyileştirmek için oldukça ilginç ve acılı yöntemler geliştirmişlerdi. En yaygın hatalı uygulamalardan biri donan bölgeyi sertçe karla ovarak ısıtmaya çalışmaktı. Bu işlem donmuş dokulara daha fazla zarar vererek durumun kangrene dönüşmesine neden olurdu. Bir diğer ilkel tedavi yöntemi ise donan ayaklara eritilmiş sıcak kaz yağı veya hayvan yağı sürülerek masaj yapılmasıydı. Yağın ısıyı içeride tutacağına ve cildi soğuktan koruyacağına inanılırdı. Eğer bu tedaviler işe yaramazsa ve parmaklar kararırsa, dönemin ilkel cerrahi müdahaleleri devreye girerdi. Acı kesici olarak sadece sert alkolün kullanıldığı bu çağda cerrahi işlem tam bir dayanıklılık sınavıydı. Kabin içindeki havanın kalitesi de solunum yolu hastalıklarının yayılması için mükemmel bir ortam hazırlardı. Bir several yabancının kapalı bir arabada yan yana oturması, havadaki görünmez hastalıkların hızla bulaşmasına yol açardı. Dönem insanları, hastalıkların nefesten ziyade miasma adı verilen kötü ve kirli kokulardan bulaştığına inanırlardı. Arabanın içindeki ıslak yün pelerin kokusu, hayvansal aks yağları ve ter kokusu birleşerek ağır bir hava yaratırdı. Yolcular, bu kötü havadan korunmak için yanlarında sirkeye batırılmış küçük süngerler veya kokulu bitkiler taşırlardı. Bu süngerleri burunlarına tutarak kirli havanın ciğerlerine girmesini engellemeye çalışırlardı. Kirli kokuyu engellemenin hastalığı da engelleyeceğini düşünmek, dönemin tıp mantığının yanlarından biriydi. İnsanlar parfüm kokusu içinde mikrop solumaya büyük bir huzurla devam ederlerdi. Uzun yola çıkan tecrübeli seyyahlar, yanlarında mutlaka ilkel bir ecza çantası veya seyahat kiti bulundururlardı. Bu kitlerin içinde dönemin en popüler panzehiri olan tiryat mutlaka yer alırdı. Tiryat, içinde engerek yılanı eti, afyon, kurutulmuş bitki kökleri ve eski şarabın da bulunduğu 70'ten fazla malzemeden yapılan macun kıvamında bir ilaçtı. Orta Çağ hekimleri, bu ilacın kış soğuklarından zehirlenmelere kadar her türlü derde deva olduğuna inanırlardı. Yolculuk sırasında halsiz düşen veya ateşi yükselen bir yolcuya hemen bir kaşık tiryat yutturulurdu. İçindeki afyon miktarı nedeniyle bu ilaç hastanın acılarını dindirir ve onu derin bir uykuya daldırırdı. Hastanın acısının geçmesini iyileşme belirtisi sayan sürücüler aslında onun sadece uyuşturulduğunu fark etmezlerdi. Tiryat dönemin en pahalı ve en çok sahtesi üretilen ticari ürünlerinden biri olarak yollarda sürekli kapışılırdı. Yol üstündeki hanlara ulaşıldığında kronikleşen sağlık sorunları için genellikle berber cerrahlar çağrılırdı. Bu kişiler hem saç sakal kesimi yapar hem de diş çekimi ve kan alma gibi tıbbi müdahaleleri gerçekleştirirlerdi.
Berber cerrahın kış hastalıklarına karşı en büyük ve evrensel çözümü hastanın kolundan kan almaktı. Vücudundaki kirli ve fazla kanın boşaltılmasının bozulan sıvı dengesini yeniden kuracağına inanılırdı. Kış soğuğunda zaten bitkin düşmüş ve üşümüş bir seyyahın kolunu kesip kan akıtmak dönemin en saygın tedavi yöntemiydi. Bu işlem sonrasında hastanın halsizlikten bayılması, vücuttaki kötü enerjinin dışarı çıktığının bir kanıtı olarak kabul edilirdi. Kan kaybettikçe rengi beyazlayan yolcunun durumunu gören Han halkı, hekimin başarısını takdirle karşılardı. Tıbbi müdahaleden sağ kurtulmak bazen hastalıkla mücadele etmekten çok daha büyük bir şans gerektiriyordu. Dönemin tıp kitaplarında, kış seyahatlerinde bağışıklığı güçlü tutmak için bazı pratik beslenme tavsiyelerine de yer verilirdi. Seyyahların yollarda bolca sarımsak, soğan ve hardal tüketmesi tıp otoriteleri tarafından özellikle tavsiye edilirdi. Bu keskin bitkilerin içsel ateşi yükselttiğine ve soğuk havanın bedene nüfuz etmesini engellediğine inanılırdı. Yolculuk boyunca kokulu nefeslerle dolaşan insanlar hem hastalıklardan hem de sosyal yakınlaşmalardan doğal olarak korunmuş olurlardı. Hardal tohumlarının ezilerek göğüse sürülmesi, kış öksürüklerini yumuşatmak için kullanılan bir diğer popüler yöntemdi. Cildi tahriş eden ve yakan bu hardal lapası, hastaya dışarıdaki soğuğu tamamen unutturacak kadar güçlü bir sıcaklık hissi verirdi. İnsanlar acıyı başka bir acıyla tedavi etme konusunda Orta Çağ yollarında oldukça yaratıcı çözümler üretmişlerdi. Sonuç olarak Orta Çağ kışında bir araba yolculuğunda hayatta kalmak, tıbbi müdahalelerden ziyade güçlü bir bünyeye sahip olmanıza bağlıydı. Yolların getirdiği fiziksel yorgunluk ve dondurucu hava, zayıf yapıdaki insanları çok kısa sürede elerdi. İnsanlar seyahat ederken her an hastalanıp ölebileceklerini bildirdikleri için vasiyetlerini mutlaka yola çıkmadan önce hazırlarlardı. Tıbbın bu çaresiz ve ilkel yapısı, seyyahları doğal olarak tam bir kaderci zihniyete sürüklerdi. Sağ salim varış noktasına ulaşan bir araba, içindeki yolcuların sadece coğrafi engelleri değil, dönemin tüm kış hastalıklarını da yendiğini gösterirdi. Şehrin kapısından giren sağlıklı yolcular, arkalarında bıraktıkları tıbbi tehlikeler için derin bir nefes alarak hayatlarına devam ederlerdi. Orta Çağ dünyasında mahremiyet kavramı sıradan insanlar için yollarda neredeyse hiç mevcut değildi. Eğer bir arabanın tüm koltuklarını satın alacak kadar zengin değilseniz, yolculuğu başkalarıyla paylaşmak zorundaydınız. Bu durum dönemin katı toplumsal sınıf ayrımlarının dar bir ahşap kutunun içinde kelimenin tam anlamıyla birbirine sıkışması demekti. Günlük hayatta birbirinin yüzüne bile bakmayan insanlar, kış yolculuğunda yan yana oturmak zorunda kalırlardı. Feodal toplumun üç temel direği olan din adamları, köylüler ve tüccarlar aynı arabada buluşurdu. Dışarıdaki dondurucu soğuk ve ortak çamur tehlikesi, bu insanlar arasındaki mesafeleri geçici olarak eritirdi. Birkaç metrekarelik alanda günlerce süren bu zorunlu birliktelik, çok ilginç sosyal dinamikler doğururdu. İnsanlar hayatta kalmak adına sınıfsal kibirlerini en azından yol bitene kadar bagaja kaldırmak zorundaydı. Arabanın içindeki oturma düzeni, kimin ne kadar nüfuzlu olduğunu gösteren sessiz bir mücadele alanına dönüşürdü. Rüzgarın en az vurduğu ve sarsıntının daha az hissedildiği orta koltuklar her zaman en değerli yerlerdi. Genellikle cepleri gümüş para dolu olan bir kumaş tüccarı, bu konforlu bölgeleri erkenden kapatmayı başarırdı. Fakir bir zanaatkar veya köylü ise arabanın en kenarında, brandanın açık yerlerinden sızan rüzgara doğrudan maruz kalırdı. Yolculuğun başında herkes birbirine karşı son derece mesafeli ve şüpheci bir tavır takınırdı. Kimse yanındaki yabancının gerçekte kim olduğunu ve hangi niyetle seyahat ettiğini tam olarak bilemezdi. Ağır kışlık pelerinlerin altına gizlenen eller, paraların güvenliğini kontrol etmek için sürekli tetikte beklerdi. Bu sessiz gerilim, arabanın ilk büyük çukura girmesiyle birlikte yerini bambaşka bir atmosfere bırakırdı. Toplumsal kaosun ve tartışmaların çıkmasını engellemek için Orta Çağ yolcuları çok ilginç bir gelenek geliştirmişlerdi. Uzun yola çıkan seyyahlar aralarında adalet sağlaması için geçici bir yol kaptanı veya yol yargıcı seçerlerdi. Bu kişi gruptaki en eğitimli veya yaşça en büyük olan yolcular arasından oylamayla belirlenirdi.
Seçilen kaptan yol boyunca çıkacak tüm kişisel tartışmaları çözmekle ve ortak kuralları uygulamakla tam yetkili kılınırdı. Hatta araba çamura saplandığında kimin aşağı inip arabayı iteceğine de bu yol yargıcı karar verirdi. Statünüz ne olursa olsun, kaptanın verdiği karara uymak dönemin yazısız ama çok güçlü bir seyahat kanunuydu. Bu ilkel demokrasi örneği, feodalizmin katı kurallarının yollarda nasıl esnediğini gösteren harika bir tarihsel gerçektir. İnsanlar kuralsız bir ortamda hayatta kalamayacaklarını çok iyi bildikleri için bu geçici otoriteye seve seve boyun eğerlerdi. Yolculuk ilerledikçe ve saatler birbirini kovaladıkça arabadaki o buz gibi sessizlik yerini kaçınılmaz bir sohbete bırakırdı. Can sıkıntısı Orta Çağ insanının da en büyük düşmanlarından biriydi ve konuşmak tek eğlence kaynağıydı. Ancak herkesin ortaklaşa konuşabileceği tarafsız bir konu bulmak oldukça büyük bir entelektüel beceri gerektiriyordu. Bir köylü sürekli olarak yerel lordun aldığı ağır vergilerden ve ürün kıtlığından bahsetmek isterdi. Bu durum arabada bulunan asilzade sekreterini veya kilise vergi memurunu anında huzursuz etmeye fazlasıyla yeterdi. Keşişler ise konuyu sürekli olarak ruhun selameti, günahlar ve kutsal kitap hikayelerine getirmeye çalışırlardı. Farklı dünyaların insanları aynı ahşap tavanın altında birbirlerinin hayat hikayelerini büyük bir şaşkınlıkla dinlerlerdi. Coğrafi olarak yakın ama sosyal olarak fersah fersah uzak olan bu insanlar ilk kez birbirlerini insan olarak tanıma fırsatı bulurlardı. Araba sürücüsü, bu karmaşık yolcu topluluğunun ortak nefret odağı haline gelerek garip bir birleştirici güç işlevi görürdü. Sürücünün arabayı dikkatsiz sürmesi veya yoldaki çukurları ıskalaması, içerideki tüm sınıfları aynı anda havaya fırlatırdı. Sert bir sarsıntıyla tüccar psikoposun kucağına düşerken, köylü de asilzadenin ayağına basabilirdi. Bu tür kazalar yaşandığında, arabanın içinde bir anlık sessizlik olur ve ardından sürücüye karşı ortak bir eleştiriler korosu yükselirdi. Psikopos Latince dualarla sürücünün dikkatini toplamasını isterken, köylü daha yerel ve sert ifadelerle ona çıkışırdı. Sürücüye duyulan bu ortak öfke, yolcular arasındaki tüm sınıfsal duvarları bir saniyede yıkarak içeride garip bir samimiyet yaratırdı. İnsanlar çektikleri ortak eziyet üzerinden birbirlerine yaklaşır ve kader birliği yaptıklarını hissederlerdi. Yemek saatleri geldiğinde ise bu sosyal dinamikler çok daha belirgin bir hal alırdı. Herkes kendi heybesinden çıkardığı azıkları yemeye başlardı. Ancak buradaki manzara tam bir sınıfsal eşitsizlik göstergesiydi. Bir yanda kaliteli şarabını yudumlayan ve kurutulmuş geyik eti yiyen zengin bir seyyah bulunurdu. Diğer yanda ise donmuş sert çavdar ekmeğini kemirmeye çalışan fakir bir gezgin otururdu. Ortaçağ kültüründe aç bir insanın karşısında tek başına lüks yemek yemek hoş karşılanmayan bir davranıştı. Bu yüzden zengin olanlar genellikle yanlarındaki yoksul yolculara küçük de olsa birer parça yiyecek ikram ederlerdi. Bu ikram merhametten ziyade yolda başlarına gelebilecek olası bir tehlikede o insanın gücüne ihtiyaç duyacakları gerçeğinden kaynaklanırdı. Çamurda kalındığında arabayı güçlü bir kollarla itecek bir köylü, o an için bir kese altından çok daha değerli bir varlıktı. Nihayet yolculuk bitip araba şehrin büyük sur kapılarından içeri girdiğinde bu geçici sosyal büyü anında bozulurdu. Şehir hayatının tanıdık hiyerarşisi ayaklar toprağa basar basmaz herkesi kendi eski konumuna hızla geri döndürürdü. Tüccar kibirli bir tavırla pelerinini düzeltir ve arkasına bakmadan en lüks hana doğru ilerlerdi. Köylü arabadaki o neşeli sohbetleri unutarak asilzadenin önünde yeniden derin bir saygıyla eğilirdi. Yol boyunca yapılan şakalar, paylaşılan yiyecekler ve sürücüye edilen ortak istemler yolların çamuruna gömülüp giderdi. At arabası yolculuğu Orta Çağ insanı için sınıfsal sınırların dışına çıkabildiği, hayatı boyunca yaşayabileceği en sıradışı sosyal deneyimdi. İnsanlar toplumsal rollerine geri dönerken arkalarında bıraktıkları o dar ahşap kutuyu bir daha asla unutmazlardı. Modern bir seyahatte yolunuzu kaybetmek, navigasyon ekranındaki küçük bir kırmızı oku takip etmekten ibarettir. Orta Çağ kışında ise yolunuzu kaybetmek, vahşi bir ormanın ortasında donarak öleceğiniz gerçeğiyle yüzleşmek anlamına gelirdi.
O dönemde bugünkü gibi coğrafi detaylar içeren, ölçekli ve yön gösteren yol haritaları kesinlikle mevcut değildi. İnsanların dünya algısı büyük ölçüde yaşadıkları bölge ve kilisenin onlara sunduğu dini tasvirlerle sınırlıydı. Bir at arabası sürücüsünün koltuğunun altında rulo halinde duran bir yol haritası hayali tamamen bir kurgudan ibarettir. Seyyahlar yollarını bulmak için tamamen fiziksel çevreye, yerel hafızaya ve doğanın sunduğu ilkel işaretlere güvenmek zorundaydı. Haritasız bir dünyada ilerlemek, her dönüm noktasında yönünüzü tamamen tahminlerle belirlediğiniz zihinsel bir kumar oynamaya benzerdi. Dönemin mevcut haritacılık teknolojisi, yolculuk yapan bir sürücüye yardımcı olmaktan tamamen uzaktı. Mappa Mundi olarak adlandırılan dönemin ünlü dünya haritaları, coğrafi bir rehber değil, tamamen teolojik sanat eserleriydi. Ortaçağ haritalarında bugün alıştığımız gibi kuzey yönü değil, kutsal cennetin bulunduğuna inanılan doğu yönü haritanın üst kısmında yer alırdı. Bu harita tasarım geleneği nedeniyle günümüzdeki yön bulma anlamına gelen oryantasyon kelimesi kökenini doğu yani orient kelimesinden almıştır. Bu dairesel haritaların tam merkezinde her zaman Kudüs şehri bulunurdu ve haritanın kenarları hayali canavarların resimleriyle süslenirdi. Bir sonraki kasabaya giden çamurlu yolu arayan çaresiz bir sürücü için bu haritalar hiçbir anlam ifade etmezdi. Haritayı açtığınızda göreceğiniz tek şey, gitmek istediğiniz yol değil, dünyanın sonunda sizi bekleyen ejderha çizimleri olurdu. Görsel haritaların yokluğunda, Orta Çağ insanları seyahat rotalarını çizmek için itinerarium adı verilen yazılı listeler kullanırlardı. Bu belgeler bir yolun çizimini değil, sadece o rota üzerindeki durakların isimlerini sırayla içeren doğrusal metinlerdi. Örneğin listede kasabadan çıktıktan sonra geçilecek nehir, görülecek kilise ve ulaşılacak han sırasıyla yazılırdı. Sürücü yol boyunca bu listedeki maddeleri zihninden tek tek kontrol ederek doğru yolda olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Ancak kış mevsimi geldiğinde bu yazılı listeler de işlevini büyük ölçüde kaybederdi. Yoğun kar yağışı, listede adı geçen küçük taş köprüleri veya işaret kulelerini tamamen görünmez hale getirebilirdi. Listede yazan bir nirengi noktasını kaçırmak, tüm kervanın rotadan sapmasına ve ıssız topraklarda kaybolmasına neden olurdu. Kış yollarında yön bulmanın en pratik ve en çok kullanılan yöntemi, coğrafyadaki dini mimari yapıları takip etmekti. Avrupa coğrafyası, her birkaç kilometrede bir karşınıza çıkan irili ufaklı kiliseler, manastırlar ve yol kenarı şapelleriyle örülmüştü. Bu taş binaların yüksek kuleleri, ağaçların yapraklarını döktüğü kış aylarında kilometrelerce uzaktan rahatlıkla görülebilirdi. Sürücüler arabanın yönünü tamamen bu kilise kulelerinin silüetlerine bakarak hizalarlardı. Ayrıca manastırlar seyyahların yönlerini doğrulamaları için dönemin en güvenilir danışma merkezleri olarak işlev görürdü. Manastırdaki eğitimli keşişler, çevre coğrafyayı çok iyi bildikleri için sürücülere hangi vadiden gitmeleri gerektiğini detaylıca anlatırlardı. Din, Orta Çağ dünyasında sadece ruhani bir rehber değil, aynı zamanda yollardaki en somut navigasyon sistemiydi. Havanın sisli olduğu veya erken karardığı günlerde ise sesle navigasyon yöntemi devreye girerdi. Kış aylarında birçok büyük kasaba ve manastır akşam saatlerinde kilise çanlarını kesintisiz olarak çalmaya başlardı. Tarihsel olarak fırtına çanları olarak bilinen bu uygulama, tamamen yolda kaybolan seyyahları kurtarmak amacıyla yapılırdı. Sürücü zifiri karanlıkta hiçbir şey göremese bile, çanın sesinin geldiği yöne doğru arabayı sürerek güvenli bir yerleşime ulaşabilirdi. Çan sesinin rüzgarda dalgalanması, bazen yönün yanlış tahmin edilmesine yol açsa da, karanlıktaki insanlar için tek umut ışığıydı. Sesin şiddetini takip ederek çamura batmış arabayı ilerletmek, kış seyahatlerinin sıradan bir işitme mesaisi haline gelirdi. Kulaklarınızın iyi duyması, o dönemde gözlerinizin iyi görmesinden çok daha hayati bir avantaj sağlayabilirdi. Tüm bu yöntemlerin yetersiz kaldığı tehlikeli ormanlık bölgelerde ise yerel rehberler tutmak zorunlu bir seyahat kuralıydı. Loeffelmen veya benzer isimlerle anılan bu yerel köylüler, kendi bölgelerindeki her ağacı ve her patikayı ezbere bilirlerdi.
Rehberler arabanın önünde yürüyerek sürücüye çamurun derinliğini ve gizli çukurların yerlerini bastonlarıyla gösterirlerdi. Ancak bu rehberlerin güvenilirliği de her zaman büyük bir tartışma ve şüphe konusuydu. Bazı kötü niyetli rehberlerin arabayı kasıtlı olarak ıssız bir vadiye götürüp haydut çetelerine teslim ettikleri sıklıkla görülürdü. Güvenmek zorunda olduğunuz kılavuzun aslında celladınız çıkması, dönemin yollarının acımasız gerçeklerinden biriydi. Seyyahlar, rehber seçerken genellikle referans olarak kilise rahiplerinin tavsiyelerine güvenmeyi tercih ederlerdi. Doğal yön bulma yöntemleri, yani ağaçların yosunlu tarafları veya güneşin konumu kışın neredeyse tamamen devre dışı kalırdı. Gökyüzü haftalar boyunca gri ve kalın bulutlarla kaplı olduğu için güneşin tam olarak nerede olduğunu anlamak imkansızdı. Geceleri ise yıldızlara bakarak yön tayin etmek, kış fırtınaları nedeniyle sadece bir hayalden ibaret kalırdı. Pusula teknolojisi ise bu dönemde Avrupa'da henüz kara taşımacılığında yaygın olarak kullanılan bir araç değildi. İnsanlar tamamen yerel halkın verdiği tarife dayalı, son derece muğlak yol tariflerine mahkum kalırlardı. Bir köylünün 3 yıl önce devrilen büyük meşe ağacından sağa dön şeklindeki tarifi, yön bulma kalitenizi belirlerdi. Ağacın yerinde yeller esiyorsa, kendinizi bir anda tamamen yabancı bir feodal beyin arazisinde kaçak olarak bulabilirdiniz. Sonuç olarak, Orta Çağ kışında haritasız bir dünyada seyahat etmek, insanın kendi sezgilerine ve şansına tamamen teslim olması demektir. Yol net bir çizgiden ziyade, her an kaybolabileceğiniz ve izini sürmeniz gereken belirsiz bir patikaydı. Güvenli bir kasabaya ulaşmak, coğrafi bir hedefe varmaktan ziyade doğanın ve belirsizliğin yarattığı labirenti başarıyla çözmek anlamına gelirdi. Sürücü şehir kapılarını gördüğünde sadece yolu bitirmiş olmaz, haritasız bir dünyada doğru yönü bulabilmiş olmanın haklı gururunu yaşardı. Günlerdir süren sarsıntılı yolculuğun, çamurla yapılan mücadelenin ve dondurucu soğuğun ardından vagonun küçük aralığından uzaktaki taş surların silüetini görmek, zihinsel olarak muazzam bir rahatlama yaratırdı. Grinin ve kahverenginin hakim olduğu kış coğrafyasının ortasında yükselen bu devasa taş yapılar, vahşi doğanın bittiğini ve medeniyetin başladığını ilan eden en somut sınırdı. Bacalardan yükselen yoğun odun dumanları, içeride sıcak ocakların ve güvenli sığınakların bulunduğunu müjdelerdi. Ancak bu görsel rahatlama, sürücü için tehlikenin tamamen bittiği anlamına gelmezdi. Aksine, yolculuğun en stresli ve zamana karşı en çılgınca yarışılan son dakikaları başlardı. Çünkü güneş gökyüzündeki son sönük ışıklarını da alıp dağların arkasına çekilmek üzereydi. Güneşin batışı, Orta Çağ şehirleri için hayatın tamamen durması ve dış dünyayla olan tüm bağların acımasızca kesilmesi anlamına geliyordu. Orta Çağ dünyasında şehirlerin sur kapıları sadece basit birer giriş noktası değil, aynı zamanda şehrin can güvenliğini ve mali düzenini koruyan en önemli stratejik noktalardı. Şehir kanunlarına göre, güneşin batışını simgeleyen akşam çanlarının çalmasıyla birlikte kapılar ardına kadar kapatılır ve devasa demir sürgülerle kilitlenirdi. Orta Çağ'da birçok şehirde akşam kapılar kapandıktan sonra anahtarlar doğrudan belediye başkanının ya da şehir yargıcının yastığının altına konurdu. Bu katı kural nedeniyle anahtarı elinde tutan yetkiliyi yatağından kaldırıp kapıyı yeniden açtırmak yasal olarak kesinlikle imkansızdı. Kapının kapanma saatinden sadece 1 dakika bile gecikmiş olsanız, dışarıdaki dondurucu kış soğuğunda surların dibinde gecelemek zorunda kalırdınız. Nöbetçiler rüşvet tekliflerine veya dışarıda ağlayan çaresiz yolcuların çığlıklarına karşı kış aylarında tamamen sağır kesilirlerdi. Kanunların bu acımasız sertliği, sürücülerin hayvanları son bir gayretle kırbaçlamasının tek nedeniydi. Kapıya doğru yaklaşırken yolda oluşan kış trafiği de seyahatin son dakikalarını tam bir sinir harbine dönüştürürdü. Çevre köylerden gelen köylüler, işlerini bitirmiş tüccarlar ve diğer at arabaları kapıdan içeri sızabilmek için dar yolda büyük bir yığılma oluştururdu. Herkes birbirinin önüne geçmeye çalışır, arabaların ahşap tekerlekleri birbirine sürtünerek gürültü çıkarırdı. Bu kargaşanın ortasında sakin kalabilmek ve
Arabanın aksını kırmadan ilerleyebilmek büyük bir profesyonellik gerektiriyordu. Sınır muhafızları içeri giren her arabayı ve yolcuyu son kez hızla inceler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak zaman kaybettirirlerdi. Sürücü muhafızların bu yavaş tavırlarını gördükçe gökyüzündeki kararmaya bakar ve içinden dualar etmeye devam ederdi. Herkesin tek bir amacı vardı. O devasa meşe kapının demir sürgüsü gürültüyle kapanmadan önce tekerlekleri şehrin taş zeminine bastırabilmek. Kapıdan içeri adım attığınız an dışarıdaki vahşi ve kuralsız dünyadan tamamen farklı bir hukuki alana geçiş yapmış olurdunuz. Orta Çağ'da bu durum Stadtrecht yani şehir hukuku olarak adlandırılırdı ve surların içi dışarıdaki feodal beylerin keyfi kurallarından muaf daha özgür bir bölgeydi. Şehrin dar, dolambaçlı ve taş döşeli sokaklarına girdiğinizde arabanın çıkardığı ses anında değişirdi. Tekerleklerin çamurdan kurtulup parke taşlarına çarparken çıkardığı ritmik tıkırtılar, yolculuğun başarıyla tamamlandığını gösteren en güzel melodi gibi gelirdi. Sokaklardaki yoğun insan kalabalığı, dükkanların loş ışıkları ve sokak satıcılarının sesleri, günlerdir süren o ıssız orman sessizliğini anında dağıtırdı. Şehrin kendine has o ağır kokusu, çöp, tezek ve tabakhane atıklarının karışımı modern bir insan için katlanılmaz olsa da, o dönemin seyyahı için resmen güvenlik ve huzur kokuyordu. Araba yolcularını indirmek ve yükünü boşaltmak üzere şehrin merkezindeki büyük pazar meydanına veya önceden belirlenmiş ticari hanın avlusuna doğru yavaşça ilerlerdi. Arabanın durmasıyla birlikte günlerdir aynı koltukta kat kat yün pelerinlerin içinde hareketsiz kalan bedeniniz anında isyan bayrağını çekerdi. Eklemlerinizin soğuktan ve sarsıntıdan dolayı tamamen kilitlendiğini, ayaklarınızın üzerine bastığınızda hissettiğiniz o keskin sızıyla anlardınız. Arabadan inmek donmuş bir heykelin yavaşça çözülmeye çalışması gibi hantal ve acılı bir süreçti. Yol boyunca kurulan o zoraki dostluklar, her yolcunun kendi işine gücüne doğru dağılmasıyla birlikte saniyeler içinde sona ererdi. Sürücü ise kazandığı paraları sayarken nihayet sıcak bir çorba içebileceği ve hayvanlarını dinlendirebileceği için günün en mutlu insanı haline gelirdi. Hayvanların bakımı şehir kapılarından içeri girdikten sonra da sürücünün ilk önceliği olmaya devam ederdi. Atlar ve öküzler kış seyahatinin en büyük yükünü sırtlayan canlılar olarak hemen hanın arkasındaki sıcak ahırlara çekilirdi. Hayvanların üzerindeki o donmuş ağır deri tasmalar sökülür, bacaklarındaki kuru çamurlar temizlenir ve önlerine bolca taze saman ve yulaf konulurdu. Onların güvenli bir şekilde dinlenmeye çekilmesi bir sonraki seyahatin de garantisi anlamına geliyordu. Sürücü hayvanlarının durumundan emin olduktan sonra ancak kendi konforunu düşünmeye başlayabilirdi. Hanın sıcak odasına geçip kalın yün pelerinini fırlatmak, günlerdir çekilen tüm o dondurucu lojistik eziyetin en büyük ve en anlamlı ödülüydü. Sonuç olarak Orta Çağ kışında at arabasıyla yapılan bir seyahat, sadece bir coğrafyayı aşma eylemi değil, doğanın acımasız kurallarına karşı verilen büyük bir hayatta kalma mücadelesiydi. Yetersiz araba teknolojisi, çamurlu yollar, donmuş azıklar ve hantal bürokrasi insanı her adımda pes ettirmek için tasarlanmış gibiydi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bir şehirden diğerine ulaşabilmek, insanın azmini ve dönemin şartlarına nasıl uyum sağladığını gösteren harika bir tarihsel gerçektir. Şehir surlarının arkasındaki güvenli yatağınıza uzandığınızda, dışarıda esen kış fırtınasının sesi artık sizi korkutmaz, aksine derin bir huzurla uyumanızı kolaylaştırırdı. Yollar arkada kalmış, tehlikeler bitmiş ve medeniyetin sıcak kolları sizi sarmalamıştı. Şehrin büyük meşe kapıları artık tamamen kapandı ve devasa demir sürgüler yerlerine oturdu. Dışarıdaki dondurucu kış rüzgarı kalın taş duvarların ötesinde karanlık ormanların derinliklerinde esmeye devam ediyor. Hanın merkezindeki ocağın ateşi yavaş yavaş köz haline geliyor, odadaki dumanlar tavandaki ahşap kirişlerin arasında kayboluyor. Sokaklardaki sesler tamamen kesildi. Gece bekçisinin ayak sesleri bile uzakta yavaşça eriyip gitti. Yolculuğun o yorucu sarsıntıları, tekerleklerin donmuş topraktaki tıkırtıları artık zihninizde sadece uzak, ritmik bir uğultudan ibaret.
Atlar ahırda sessizce dinleniyor, araba karanlık avluda yeni bir günü bekliyor. Zihninizdeki tüm yollar kapandı. Geriye sadece bu sıcak odanın mutlak sessizliği kaldı. Gölgeler duvarlarda yavaşça hareket ederken bedeniniz bıraktığı tüm o ağır yorgunluğu bu sessizliğe teslim ediyor. Işıklar tamamen söndü. Huzurlu, derin ve güvenli bir gece sizi bekliyor. İyi geceler, huzurlu uykular dilerim.